Bugün, Yun ailesinin 20 yılda bir yapılan kan sözleşmesi töreni. İblis Tanrı mührünü almak. Binlerce yıllık Yun ailesi geleneği, bugün bir iblis Tanrı seçip kan sözleşmesi yapacak, evleneceksiniz. 10 yıl önce seçerken dikkatsiz davranıp, bedeni kaplumbağa olan bir iblis Tanrı seçtim. Bu 20 yılda beni çok yordu. Onun tek bir cümlesini dinlemek. Yarım saat sürüyor. Senin kaplumbağa kocan var. Şükret. En azından insan formuna bürünmüş. Benim kurbağam gibi değil. Her gün balık yedirmem gerek. Peki ben kime şikayet edeyim? Mühür açılsın. Kan sözleşmesi kurulsun. Kan sözleşmesi tamam. Öz kanınla iblis Tanrı'yı besleyecek. İnsan formuna bürünmesine yardım edecek, evimizi koruyacaksın. Mühür açılsın. Kocacığım. Kan sözleşmesi gününde. İnsan formuna büründü. Ne büyük şans. Hem de kolay eğitilen bir tilki tanrı. Hem de yakışıklı. Benim kurbağamı düşününce içim acıyor. Mühür açılır açılmaz form değiştirdi. Bu hayra alamet. Gökler Yun ailesini korusun. Mov Eryaner. Neden hala hareketsizsiniz? Hayır. Yaklaşma. 5 yıldır her gün pişman oldum. Kan sözleşmesi töreninde yanlış koca seçtiğime. Senin bu kadar iyi evlenmiş olmanı görmek. Beni öldürmekten daha acı. Birlikte ölelim. Hayır. Ölmedim, yeniden doğdum. Beş yıl öncesine döndüm. Yunyan, orada ne yapıyorsun hala? Kan sözleşmesini kur. Geçen hayatta açtım. Geçen yıl ile lanetli bir kader birliği kurdum. Herkes iyi evlendiğim için kıskanırdı ama acısını sadece ben bilirdim. İkinci bir şansım var. Aynı hatayı tekrarlamamalıyım. Geçen hayatta siyah mühürü seçmemiş miydi? Neden değiştirdi? O da yeniden doğmuş. Bir solucan seçti. Bu Yunmo'nun iblis tanrısı mı? İnsan formuna büründü dediler. Yılan olması bile zor. Gülün. Gülün bakalım. Birazdan diz çöküp güleceksiniz. Delirdi mi? Kalp kanı çok değerli. Hayatını hiçe mi sayıyor? Gerçek ejderha. Yun ailesi gerçek ejderha çıkardı. Ablacığım, bu hayattaki şansın tamamen benim oldu. Gerçek ejderha ortaya çıktı. Tanrılar Yun ailesini korusun. Ablacığım, bana söylemek istediğin hiçbir şey yok mu? Kardeşime bolluk ve bereket dilerim. Sonsuz nimetlerle dolsun. Nasıl bu kadar sakin olabilir? Kıskanmıyor, öfkelenmiyor. Ablacığım, söyleyeceklerin sadece bunlar mı? Kardeşimin böyle bir kaderi olduğunu görüyorsun. Gerçekten hiç mi kıskanmıyorsun? Kardeşim kaderin yardımına sahip, ablanın iyi dilekleri yetmiyor mu? Kardeşim, sen hep statü ve zenginliğin erkeklerden geldiğini düşündün. Ama bir kadının kendine saygısı ve gücü temel dayanağıdır. Erkeklere güvenilmez. Sevgili kardeşim, bunun kaderin lütfu olduğunu sanıyorsun ama aslında seni tuzağa çeken ölüm meleği. Bir damla kalp kanı senin için hiçbir şey değil. Ama benim seviye atlamama yardım edebilir, lütfen naz yapma. O gerçekten bir ejderha ama kibirli ve kendini beğenmiş biri. Kimseyi umursamıyor. Onun için ilaç toplamak için zahmete katlandım. Sadece onun seviyesinin yükselmesi için hiç minnet duymadı. Hatta bana bakmak bile fazla geliyordu.
Kalbinin derinliklerinde bir beyaz ışık var. Ben hiç içine giremedim. Yunyan, son bir iblis tanrı mühürü kaldı. Açmayacak mısın? Ben ömür boyu evlenmemeyi seçiyorum. Bu mühürü açmayacağım. Evlenmeyecek misin? O mühür büyük bir kader. Nasıl vazgeçersin? Evet, ne güzel bir fırsat bu. Yunyan, kadere karşı gelinemez. Nasıl karşı çıkarsın? Madem kader değişmez, o zaman akışına bırakalım. Reddediyorum. O bir iblis tanrı. Nasıl bu kadar güzel olabilir? Mühür kendiliğinden açıldı ve otomatik olarak şekil aldı. Evet, çok güzel. Gökyüzüne bakın. Kızım bu kadar soğuk ve uzak. Sabrımı sınıyor olmalısın. Ben doğuştan duygusuzum. Reddedilmeyi seviyorum. Beni sen seçtin. Fark eder mi? Hem zaten ben çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Üstelik. Benim kaplumbağalardan, solucanlardan daha ilginç olduğumu düşünmüyor musun? Sen ilginç olduğunu düşünüyorsan, yeter. İlginç insanlar, sıkıcı hayatı daha güzel hale getirebilir. Merak etme, seni sıkmayacağım. Geçen hayatta neredeyse tüm kalp kanımı harcadım. Mührü zar zor açtırdım. 5 yıl boyunca hep. O soğuk kara yılandı. Neden? O alçak Yunya'nın karşısında doğrudan şekil değiştirdi. Hem de görünüşü Chenyu'dan daha iyi. Ne? Yunyan, o alçağın kaderi bu kadar mı iyi? Abla gerçekten şanslı. Ama sadece bir yılan işte. Kardeşin gerçek ejderha. Ejderha yılanlarla bir olmaktan tiksinti duyar. Ejderha tiksinti duyar. Ama işte bu yılan, o ejderhayı küçümsüyor. O ne yapıyor? O büyü yapıyor. Bu ahlaksızlık. Moer, dur. Kocacığım, bilerek yapmadım. Bilerek olsa ne olur, olmasa ne olur? Kan akdi imzaladığına göre artık bu utanç verici şeyleri yapma. Yılan yılandır, haddini bil. Kendini rezil etme. 9 gök ejderhası bile üstün değildir. Benim gibi küçük bir yılan tarafından ısırılmak. Hiç hoş değil. Kan akdi kesinleşti. 10 gün sonra Yun ailesi kutsal kız seçimini düzenleyecek. Hepiniz aile için şeref kazanmak için elinizden geleni yapmalısınız. Karıcığım, eve geldiğinde kocanı içeri oturmaya davet etmedin. Evi küçük mü buldun? Yoksa gözüme mi batıyorum? Karıcığım. Kan akdi imzaladığımıza göre, Tianji, sen ve ben bir bütünüz. Kocan, karısının geleceğiyle çok ilgileniyor. Eğer uzaklaşırsan, gelecekte seni nasıl koruyacağım? Bir daha geveze olmayı dene. Sana olan ilgim. Geveze olarak adlandırılıyor. Karıcığım, bu sözlerin insanı gerçekten üzüyor. Karıcığım, kocana karşı gerçekten çok acımasızsın. Öldü. O böyle. Bir şey mi oldu acaba? Ölü taklidi yapma, yumuşamayacağım. Kalk artık. Gerçekten ölmüş olamaz, değil mi?
Ningyuan. Bu hayatta yalnız kalmayı planlıyorum. Aşk denen şey bana ait değil. Sen başka uygun bir sözleşmeci bul. Hiç tepki yok. Ningyuan, gerçekten ölmedin, değil mi? Seni öldürmek istemedim. Nasıl senin gibi bir baş belasına denk geldim? Sıcak bir banyo yapmak işe yarayabilir. Sonsuza kadar ölü taklidi yapamazsın. Banyodan sonra Yun ailesinden ayrıl. Her şeye yeniden başla. Karıcığım uyandı. Bu uyku pozisyonu gerçekten de beni heyecanlandırıyor. Ne utanmazsın sen. Sevgilim. Bu kadar sinirli olma, yılan doğası gereği şehvetlidir. Zaten kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Suçlu sadece kan paktı kurmuş olmamız. Bu hayatta beraber olmaya mahkumuz. Kan paktının bağ kaderin bir cilvesi. Hem de yılan sarmazsa üşüyüp ölür. Sevgilim, benim donup ölmeme dayanabilir misin? Saçmalık. Sevgilim, sadece doğruyu söylüyorum. Kendini üzme. Sevgilim, madem artık beraberiz, neden? Bu, duygularımızı geliştirmek için en iyi zaman. Sevgilim, madem seni kollarıma aldım, bundan sonra kucağım bir daha boş kalmayacak. Bırak beni. Yeter ki sevgilim bana yalvar, kocacığım hatalıyım de. O zaman bırakırım. Bırak. Ningyuan, bu hayatta kimseyle aşk yaşamayı düşünmüyorum. Boşuna konuşma, başka bir eş bul kendine. Sevgilim, çok erken konuşma. Kan paktının bağı, istediğin zaman koparabileceğin bir şey değil. Ningyuan, binlerce yıl yaşadın. Yun ailesinin kadınlarının neden? Nesiller boyu iblis tanrılarla sözleşme yaptığını biliyor musun? 1000 yıl önce, Yun ailesinin atası, vefasız biri tarafından bu dağa kadar kovalandı. İblis tanrılardan yardım istediler. İblis tanrılar, kan paktını aracı olarak kullanarak, onu cehennemden çıkardı. Bu da, tanrılar ve şeytanlar arasındaki savaşın alanıydı. İçinde sayısız iblis tanrı uyuyor. Kan paktının bedeli, birbirine derin bir aşkla bağlanmaktır. Sen ölürsen, ben de ölürüm. Yani sevgilim, hala kurtulabileceğini mi düşünüyorsun? Yun ailesinin kadınları. Sadece birer araç. Kendin hakkında böyle konuşma. Sen bir araç değilsin, benim seçtiğim tek kişisin. Hanım, bugün mühürü zorla kırdım. Ve form değiştirmeye çalıştım. Muhtemelen önümüzdeki 15 gün. Sadece küçük bir yılan olarak kalacağım. Ningyuan. Özür dilerim. Bu hayatta aşkı konuşmuyorum. Sadece iç huzurumu arıyorum. Yunmo. Kendini kandırmayı bırak. Kan sözleşmesi yapsak ne olur?
Bana layık mısın? Kocam haklı. Sınırlarımı bilmiyordum. Madem istiyorsun, o zaman kanıtla. Kalbinin kanını. Benim eğitimim için sun. Evet kocam. Güzel. Nihayet biraz işe yarıyorsun. Kocam, küçük bir ricam daha var. Söyle. Yunya'nı öldür. Ondan bu kadar nefret mi ediyorsun? Bana ait olan her şeyi aldı. Kocam, lütfen bunu gerçekleştir. Hayalet duvarı. Dağlar ve nehirler konumunu kaybetti. Gücüm tükendi. Ablacığım, gerçekten çok çalıştın. Ama ne yazık ki, bu gece kaçamayacaksın. Ben ne yaptım ki? Neden bana vuruyorsun? Ne yanlış yaptım? Doğduğun andan itibaren yanlıştın, büyüdüğünden beri. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım, seninle karşılaştırıldığımda, her zaman bir şaka gibi oluyorum. İzin ver seni kendi ellerimle bitireyim. Kocam, neden beni durdurdun? Bu kadın ilginç. Benimle gel ve kariyem ol. Kocam, nasıl yaparsın? Sadece bir aracım olduğunu söylemiştim. Sana karşı sorumlu değilim. Hatta kabul edersen, kız kardeşini kendi ellerimle öldürebilirim. Kariye. Chenyu senin sadakan. Benim için hiçbir değeri yok. İlgi çekmek için uzak durma numarası. Çok gördüm, sanıyor musun? Avucumdan kaçabileceksin. Neden? Neden yine sen? Küçüklüğümden beri herkes onun mükemmel olduğunu söylüyor. Onun iyi olduğunu söylüyorlar. Ama siz görmüyor musunuz? Hayatta kalmak için var gücümle çabalayanın ben olduğumu. Canımı sana verdim. Ama sen bana doğru düzgün bakmadın bile. O hiçbir şey yapmamışken. Sen tüm iltifatını ona verdin. Bu adil değil. Adalet. Bu iki kelimeyi konuşmaya layık değilsin. Çabuk karar ver, ya benimle gelip kariye olursun, ya da burada ölürsün. Ne zaman pulları tam oluşmamış bir böcekle tehdit etmeyi öğrendi. Karıma dokunmadan önce benim fikrimi sordun mu? Gerçekten ölmek istiyorsan. Demek bu iğrenç sinsi yılanmış. Hala bu tanrıyı tehdit ediyor. Çok gülünç, inanır mısın, yılan derini yüzerim. Kılıç kını yaparım. Sen de layık mısın? Gerçekten komik, küçücük bir yılan ruhu. Benim kutsal ejderhamla boy ölçüşmeye kalkıyor. Tam bir şaka. Ben 9 göğün kutsal ejderhasıyım, seni öldürmek. Bir karıncayı ezmek gibi. Bugün seni öldürüp yolunu yok edeceğim. Ablacığım, sen çok güzelsin. Bu hayatta ve soylu kutsal ejderhayla.
Evlilik bağ kuran benim. Sen de bu işe yaramaz yılanla birlikte ölüm diyarına gitmeyi bekle. Ne saçma kutsal ejderha, sadece. Pulları tam oluşmamış bir böcek işte. Demiştim, benim kadınıma kimse dokunamaz. Ölsen. O ölemez. Ben daha rahibe olmadım. En yüce şerefim henüz elimde değil. Olmaz dur. Ningyuan. Acele etme. Korkma. Ben buradayım. Kimse sana zarar veremez. Büyükanne. Moer için adalet sağlamalısın. Hırsız bağırıyor. Ne yapıyorsun? Burada kavga edip öldürmek istiyorsun. Büyükanne, ablam Ningyuan'ın hayatını, Chen Yu'nun canını alıyor. Ablam her zaman benden nefret eder. Bana bir şey olması önemli değil. Ama Chen Yu burada olsaydı, bir aksilik olursa, bizim Yun ailesi, ejderhalara nasıl açıklama yapacağız? O zaman Yun ailesi yok olabilir. Yunyan, Yun ailesinin büyük kızı olarak, kafasına göre hareket ediyor. Hangi suça layık? Elbette. Büyükanne hala önceki yaşamındaki gibi Yunmo'yu kayırıyor. Neden hep biri tatlı dili yalancıyı şeker sanır? Acı ama faydalı ilacı zehir diye görür. Büyükanne aile içi meseleleri torunumuz aklında unutmaya cesaret edemez. Sadece bugünkü olayın gerçekten bir sebebi var. Ne sebep olursa olsun, ailenin şerefine zarar veremez. Büyükanne Yun, kiminle konuştuğunun farkında mı? Büyükanne, yılan ırkı her zaman vahşi ve mantıksız. Soylu ejderha ırkı gibi değil. Ejderha ve yılan ırkları uzun süredir anlaşamıyor, çatışmayı tırmandırmamalıyız. Fazla konuştuğum için değil, ejderha ve yılan ırkları bizim topraklarımızda kavga etmemeli. 10 gün sonra Azize seçimi. Kimin kazanacağını görmek istiyorsan, ringde dürüstçe yarışın. Ne? Belki de ejderhalar yılan tanrısına karşı koyamaz. Belki yılanlar ejderhalardan aşağı. Söylentiler doğru değil. Sen bekle. Kesinlikle Yunmo'yu Azize yapmasına yardım edeceğim. Şeytan Tanrı kral tahtını ele geçireceğim. O zaman. Kesinlikle senin Ningyuan ailenizi yok edeceğim. Madem hanımın kalbinde bu kadar çok haksızlık var. Neden büyükanneme açıklamadın? İnsanlar sadece gördüklerine inanır, açıklamak faydasız. Ancak ona fayda gösterirsen, onun ilgisini kazanabilirsin. Ancak ona fayda gösterirsen, onun ilgisini kazanabilirsin. Hanım gerçekten harika bir insan. Hanım, güven bana. Beni seçtiğine göre, seni bu dünyadaki en göz alıcı kadın yapacağım. Büyükanne Yun kesinlikle seni kayırmadığı için pişman olacak. Hanım, artık kocanı koruma. En soğuk yılanın bile bir kalbi vardır. Gitmiyorum. Gerçekten. Sözleşme imzalandı. Yaşam ve ölüm birbirine bağlı. Eğer gidersem, Ningyuan kesinlikle Chen Yu'nun intikamına uğrayacak. Yılan ırkı da korunamaz. Ningyuan, şu andan itibaren. Sen bana Azize pozisyonunu kazanmama yardım et. Kötü olan onlar. Neden onlar yüzünden buradan ayrılayım? Madem hanımın böyle bir düşüncesi var. Koca olarak, hanımıma tam destek vermek için elimden geleni yapacağım. Büyük anne. Bunlar. Bu Chen Yu ve Ningyuan tarafından gönderilen tanrısal nişan, ancak klanımızın bir kuralı var. Evlilik bağıyla gelen kadının aldığı tanrısal nişanın değeri, onun iblis tanrıların gözündeki yerini gösterir. Abla, üzülme. Ablanın tanrısal nişanı, kız kardeşimin değerli olanı kadar değerli olmasa da, o zaten Ningyuan'ın hazırlayabileceği en iyi hediye. İnsan olarak kanaat etmeyi bilmeliyiz.
Kutsal Ejderha Klanı, dünya üzerinde en zengin hazine koleksiyonuna sahip klan. Bu mükemmel tanrısal nişan. Kesinlikle Chen Yu'nun bana gönderdiğidir. Gerçekten doğru koca seçmişim. Yanılmıyorsam, Yunmo'nun hor gördüğü şey. Chen Yu'nun tanrısal nişanı. Ejderha klanı koleksiyon sever. Ancak Chen Yu, Yun ailesine saygı duymuyor. Büyükanne, Kutsal Ejderha Klanı'nın sadık ve onurlu olduğunu söylemiştim. Chen Yu daha da cömert bir karaktere sahip. Sanırım. O kesinlikle bizim Yun ailesini yeni bir ihtişama taşıyabilir. Yine de benim Moir'im benzersiz bir öngörüye sahip. Yun ailemizin geleceği güvende. Hepimiz biliyoruz ki bu üstün kalite Ejderha ailesi tarafından gönderildi. O düşük kalite olan ise Yılan ailesine ait. Ne aptallık. Yanlış nişanı tanıyamıyor ve hala farkında değil. Bir ömür daha yaşasa bile, kız kardeşim hala hiç gelişme göstermedi. Abla eğer beğendiysen, kız kardeşin sana birkaç günlüğüne ödünç verebilir. Gerek yok. Bu mücevherlerin büyüklük ve kalite farkı var. Tıpkı koca seçerken olduğu gibi. Görünüşte aynı kalite. Aslında kalite olarak dağlar kadar fark var. Kız kardeş, bu tanrısal nişanın kime ait olduğunu nasıl ayırt ettin? Ablanın demek istediği, bu üstün kalite olan senin. Kutsal Ejderha Klanı her zaman cömert bir karaktere sahiptir. Hazırladıkları tanrısal nişan nasıl bu kadar özensiz olabilir? Bu tanrısal nişan kötü işçilik. Kesinlikle düşük seviyeli bir iblis tanrı tarafından gönderilmiş. Bu berbat şey göz tırmalıyor. O yığın çöp senin gönderdiğin. Benim tanrısal nişanım, tüm kutsal topraklarda bile üstün kalite sayılır. Ama sen Yun ailesinin kızı, kötü işçilik diyorsun. Yun ailesinin karakteri lekelendi. Sanırım, iblis hükümdarına bir dilekçe yazıp, Yun ailesinin kızıyla olan kan bağımı feshetmek daha iyi olur. Tanrı, öfkelenme. Moer genç, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Görüşü kısa, bu yüzden saçmalıyor. Yun ailesi her zaman dürüst olmuştur. Tanrı'nın gönderdiği nişan hediyesi. Gördüğüm en iyi kalite. Lütfen Tanrı, suçlamasın. Unuttum, şu anki Chen Yu. Henüz dünyaca ünlü iblis tanrılar kralı değil. Hala oldukça fakir. Alçak, sadece tilki gibi kurnazlık yapıyor. Chen Yu içeri girdiğinden beri gözlerini yüzünden alamadı. Sen ne hakla? Abla, beni bu kadar mı sevmiyorsun? Büyükanne, az önce abla beni kasten o sözleri söylemeye kışkırttı. Abla, beni sevmesen bile aile şerefini göz ardı etmemelisin. Üstelik Chen Yu'yu da bu hesaba katmamalısın. Yunyan, nasıl olur da anlık bir hevesle aile şerefini hiçe sayarsın? Sana emrediyorum. Yunmo'dan özür dile. Chen Yu'dan da özür dile. Büyükanne, ben artık ikinci bir hayat yaşıyorum. Artık senin yanlı yönlendirmelerine kanmayacağım. Ben Kutsal Yılan Klanı'nın sözleşme ana hanımıyım. Sayısız Yılan Klanı tarafından saygı görüyorum. Hiç kimse beni sebepsiz yere utandıramaz. İlginç. Bana karşı gelmeye cesaretin var mı? Özür dilemezsen Yun ailesinden kovulacaksın. Duyduğuma göre karımı rahatsız ediyormuşsunuz. Ne oluyor? Klan lideri, Kutsal Yılan İmparatoru, sadece evlilik hediyelerini getiren kişi hakkında şüphelerimiz vardı. Tartışıyorduk. Yun ailesi her zaman barış içinde olmuştur. Bu kutsal hediyeleri Yunyan'a ben gönderdim. Başka ne şüpheniz var? Nasıl sen göndermiş olabilirsin? Bu hediyeler tüm Shenshu topraklarında eşsiz. Geçmiş hayatında Ningyuan hiçbir şey göndermemişti. Bu üstün kalite kutsal hediyeler kesinlikle ondan olamaz. Böyle bir şey söylemek tamamen yalandır. Bu kutsal hediyeler kesinlikle Ningyuan'ın elinden çıkmıştır. Bu kutsal hediyeler kesinlikle Ningyuan'ın elinden çıkmıştır. Kanıtlayabilirim, tartışacak bir şey yok. Bu imkansız. Neden koca değiştirmeme rağmen Yunyan hala benden üstün görülüyor? İnanmıyorum. Eğer haksızlığa uğradığını düşünüyorsan, babanı buraya getirip yüzleştirelim. Gerek yok. Klan lideri neden Ningyuan'a bu kadar saygı gösteriyor? Mutlaka bilmediğim bir sebep var.
Ningguang böyle üstün kalite kutsal hediyeleri ortaya çıkarabiliyorsa, bu onun sıradan biri olmadığını gösterir. Büyükanne, sus. Bütün bunlar senin ağzına geleni söylemen yüzünden oldu. Lütfen öfkeni yen, Ningguang. Ancak çıkar göstererek onun ilgisini kazanabilirsin. Gerçekten söylediklerimi hatırlamış. Belki onu denemeye inanabilirim. Yarın, kutsal kız seçiminden önceki ayin. Bulut kabilemin bir kuralı var. En yüksek ilahi nişanlı, bir bulut kabilesi kadınıyla el ele, yüksek platforma çıkar. Ayin lideri olarak, gökyüzüne birlikte dua ederler. Yunyan, yine göz önüne geçtin benim. Kesinlikle kutsal kız unvanını alacağım ve seni çamura süreceğim. Sonsuza kadar kalkamayacaksın. Bu ne yapmaya çalışıyor? Hanım, kocan sana sürpriz hazırladı. Bu düğün odası. Geçen hayatta defalarca yalvardım. Cenyo bana bir düğün odası versin diye hep. Beyaz Ay ışığının sevmediği gerekçesiyle reddetti. Tekrar yaşayınca sahip olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Hanım, güney sınırında olsak da. Ama kocan da kuzey ülkesi gibi. Hanımla birlikte başlayıp selamlaşmak ister. Olur mu? Bu biraz uygunsuz değil mi? Hanım, kocan bu eşyaları bulmak için epey sıkıntı çekti. Hanım gerçekten acımaz mı? Tamam, yalvarma, sadece düğün töreni değil mi? Sana söz veriyorum. Gerçekten mi? Hanım, duyduğuma göre aile reisi duvak açar. Gelecekte kesinlikle hanımı dinleyeceğim. Hanım aile reisi. Bu yüzden bu duvağı hanım açmalı. Gökyüzüne ve yere saygı. Atalara saygı. Karı koca birbirine saygı. Ben Yunyan. Ben Ningguang yemin ederim. Bundan sonra karı koca olacağız. Onur ve utanç birlikte, el ele. Yukarıda cennete, aşağıda yeraltı dünyasına. Asla ayrılmayacağız. Ne yapıyorsun? Hanım ne saçma sözler söylüyor? Gökyüzüne ve yere saygıdan sonra. Tabii ki düğün odasına girmeliyiz. Ningguang, senin kadını olmayı kabul ediyorum. Ama henüz zamanı değil. Hanımın kalbinde kocan olduğu sürece, kocan bekleyebilir. Neyse, bir ömrümüz daha var. Bu arada sana yardım etmemi istediğin araştırma. Yunmo'nun zina yapması konusu nasıl gidiyor? Yumo gerçekten de odağın eteğindeki. Aşağı seviye ağaç ruhuyla bağlantılı, konuşmaları gizemli. Geçmiş hayatında Yunmo, düşük seviyeli ağaç ruhuyla ilişki yaşadı. Tüm klanın alay konusu oldu, bu onun acısı. Karakteri gereği. Mutlaka bu konuda iş çıkaracak. Hanımefendi merak etme, bu birleşme şarabını iç. Bundan sonra, kocanın canı senin olacak. Bugünkü ayin, kutsal kız seçimiyle ilgili. Bugün, ben, Yun ailesinin tüm kan sözleşmesi bağlı kızlarını yöneterek gökyüzüne dua ediyor, bu kadehi paylaşıp refah diliyorum. Yunyan gerçekten Yun ailesinin en yetenekli kızı. Büyükanne Yun'un eski ihtişamını yansıtıyor.
Yunyan gerçekten benim kuşağımın en mükemmel torunu. Yunyan, ileride Ningyuan'a iyice yardım etmelisin. Bu Yunyan, Yun klan reisi tarafından özel olarak yetenekli kız ilan edildi. Gerçekten aile reisi gibi. Aynen öyle. Bu Yunyan. Kesinlikle bu yılın kutsal kızı olacak. Böyle bir kadının yardımıyla. Bu kutsal yılan, belki de şeytanlar kralının tahtını alabilir. Geçmiş hayatta, Yunyan aslında Chen Yu'yu seçtiği için sahneye çıktı. Tüm klanı dua etmeye yönlendirdi. Yunyan, reis ve büyükannenin güvenini boşa çıkarmayacak. Gülmeye devam et. Yakında sonsuza kadar gülemeyeceksin. Kutsal kız pozisyonu kesinlikle benim olacak. Ablacığım, az önce senin ve Ningyu'nun içtiği şaraba bir şeyler kattım. Renksiz ve kokusuz. Yakında çirkin halleriniz ortaya çıkacak. Tören bitti. İşler planlandığı gibi gidiyor. Ningyuan ilacı içti. 6 saat sonra yeniden küçük siyah bir yılana dönüşecek. Bundan sonrası basit. Chen Yu gücüyle kalabalığı sindiriyor. Ama geçmiş hayatta kalabalığı sindirip sana yardım etti. Kutsal kız oldun. Bu hayatta her şey tersine dönecek. Güzel ablam, bittiğini mi sandın? Geçmiş hayatta o lanet yılan yüzünden gerçek formuma uzun süre kavuşamadım. Bir anlık yalnızlıkla düşük seviyeli ağaç ruhuyla gizlice buluştum. Herkesin önünde saflığım test edildi. Bu hayatta benim çektiğim acıyı sen de tadacaksın. Ningyuan, ne oldu sana? Şarapta zehir var. Bu ses ne kadar da nazik. Haha. Ningyuan zaten gerçek formuna döndü. Yunya'nın odasına afrodizyak koydum. Birazdan içeri girip keyfine bak. Ruh taşını aldıktan sonra, bugünkü sözleri içinde sakla. Merak etme, merak etme. Nasıl oldu da birden sıcak basmaya başladı? Küçük hanım, sana serinlik getireyim. Birinci madde, tüm tanrısal ruhlarla bağ kuran kadınlar, kimlikleri doğrulanacak. Gidin. Sevgili ablam, seni gözlerimle görmek istiyorum. Bu iffet testinde utanç içinde. Sevgili ablam, seni gözlerimle görmek istiyorum. Bu iffet testinde utanç içinde, dibe vurmuş halde. Abla, bu yarışmaya asla katılamazsın. Ne yapıyorsun sen? Büyükanne, sorma, ablamla ilgili ve Yun ailesinin itibarıyla ilgili. Söyleyeceksen açıkça söyle. Ne olmuş? Söylesene, sorma artık. Ablamın aşağılık bir ağaç ruhu tarafından kirletildiği. Gurur verici bir şey mi sanıyorsun? Yemek yanlış yenebilir ama bu sözler yanlış söylenemez. Bu mesele, klanımızın onuruyla ilgili, büyükanne. Torunun yalan söylemiyor. Kendi gözlerimle gördüm. Sadece sırtını görmüş olsam da. Hemen anladım, o aşağılık bir ruh. Aşağılık bir ruhla birlikte olmak Yunya'nın kendi değerini düşürmesidir. Ne talihsizlik. Susun artık. Gerçek neyse. Test edilince anlaşılır. Büyük hanımefendiye bildiriyorum. Yunyan hanım. Gerçekten bakire değil. Abla, sana söylemiştim. Bu yarışmaya katılamazsın. Ama sonuçta Ningyuan ile kan bağı var. Bir günlüğüne şekil değiştirmiş olsa da, gücü hala zayıf. Orijinal haline döndürüldü. Şu an hala yılan formunda, onunla yakınlaşamazsın. Neden iffetini kaybettiği, apaçık değil mi? Yani diyorsun ki,
Gerçekten başka bir şey var. Bu aileyi lekeleyen büyük bir olay dışarı çıkarsa, Yun ailesinin kızları da etkilenir. Aşağılık bir ruhla ilişki. Yun kapısını utandırır. Yunyan, benim Yun ailesinin kızı olmaya layık değilsin. Yun ailesinin itibarı, yüzyıllardır atalarımızın ortak çabasının sonucu bir fare pisliği yüzünden. Tüm aile mahvolamaz, doğru. Yunya'nın cezalandırılmasını, kemiklerinin sökülmesini öneriyorum. İbret olsun. Yunyan, bu sefer işim bitti. Geçmiş hayatımda çektiğim aşağılanmaları bu hayatta sana tek tek geri ödeteceğim. Yunyan, zina yaptığın tespit edildi. Birazdan aşağılanıp işkence edilerek öldürüleceksin. Gelin, bu utanmazı bağlayın. Ayazım. Evet. Dur. Zaten kan bağıyla yapılmış bir anlaşma var. Ben evli bir kadınım. Kendimin hem iblis hem de tanrı yeteneklerine sahip olduğumu hiç duymamıştım. Abla, bu noktada hala saklamaya devam mı etmek istiyorsun? Kardeşim, neden bu kadar eminsin? Yoksa kardeşim, her gün yatağımın altına gizlenip dinliyor muydun? Gerçekten yatağın altında dinleseydi sorun olmazdı. Asıl korkulan, ağzı bal, içi zehir olup karımın namusunu lekelemeye çalışması. Beni kızdırırsan sonuçlarına katlanamazsın. Yunmo, insan formuna dönme şansın kalmadığını söylememiş miydi? Sen burada nasıl olabilirsin? Bu imkansız. Ah, Hanımım. Zehirlenmişsin. Bu kadar hızlı nasıl dönüştün? Bu senin büyük gücüne aşırı etmiyor mu? Hanımım, benimle ilgileniyor musun? O kadeh şarabı içtiğim anda. Bu hayatta sana en ufak bir zarar gelmeyeceğine yemin ettim. Canım pahasına bile olsa. Ning Yuan, çok sıcak hissediyorum. Korkma, kocan yardımına geliyor. Ben yokken karıma böyle mi davranıyorsunuz? Görünüşe göre yaşlı hanım Yun gerçekten kutsal yılan klanıyla düşman olmak istiyor. Yunmo, bu neyin nesi? Büyükanne, torunun gözleri mi yanılmış olabilir? Bu konuda gerçekten Yunmo'nun hatası. ne oluyor? Yaşlı hanım, kutsal yılan klanını gücendirmekten korkuyor da. Kutsal ejderha klanını gücendirmekten korkmuyor mu? Chen Yu, kocam, beni ilk kez korudu. Görünüşe göre yanlış seçim yapmamışım. Şu anda tüm klanın kadınları kıskançlıktan ölüyordur. Büyükanne, bu mesele burada kapansın. Her şey ailemizin çıkarları için. Yunyan, bugün yaşadıkların için özür dilerim. Bu büyülü eşya, Yun ailesinin atalarından kalmadır, bana geçti. Bugün de onu sana devrediyorum. Yunyan, bu görevi layıkıyla yerine getireceğim. Bir insanın kullanım değeri oldu mu, sonsuz ilgiyi de kapar. Bu hayatta başardım. Nasıl olur da sen, büyükannemin gerçek büyülü eşyasını alabilirsin? Yunyan, gerçekten ölmelisin. Fazla şımarma. Chen Yu'nun gücü, Ning Yuan'ın çok üstünde. Son kazanan kim olacak, henüz belli değil. Kutsal kız seçimi resmen başlıyor. Abla, bence bu yarışmanın bir anlamı yok. Ne de olsa, kutsal ejderhanın büyü gücü. Küçücük bir yılan türünün kıyaslanamayacağı bir şey. Küçük yılan ırkı, sonsuza dek asla. Benim kutsal ejderha soyumu yenemez. Öyle mi? Çiftli uygulama yöntemini başarmışlar. Çift uygulama tekniği, eşlerin birbirine güvenmesini ve uyum içinde çalışmasını gerektirir. Ancak böyle başarılabilir. Başarıldığında, güç 10 kat artar. Görünüşe göre, Ning Yuan ve Yunya'nın şansı daha yüksek. İmkansız. Ning Yuan'ın önceki hayatında, ölümüne kadar insan formuna bile giremedi. Yılanların soğuk olduğunu sanıyordum. Ama kısa sürede Yunya'na tamamen güvendi. Güç 10 kat arttı. Korkma sevgilim, seni şeytan tanrısı kralı yapmana yardım edeceğim. Bugün, kutsal kadın unvanı kesinlikle bizim olacak. Kalp kanıyla Chen Yu'yu zorla yükseltmek istiyor. Kutsal kadın unvanı benim. Delirdin mi? Bu meridyenlerine ciddi zarar verir. İkiyüzlülük etme.
Ablacığım, Chen Yu'yu seçtiğim için kıskanıyorsun, değil mi? İyi söz, ölmek isteyen şeytanı durduramaz. Ningyuan. Bugün seni yok edeceğim. Kutsal ejderhanın gücünü göstereceğim. Sen layık mısın? Chen Yu kesinlikle kaybedecek. Ningyuan, kendi neslinde zaten rakipsiz. Bu imkansız. Bu nasıl olabilir? Chen Yu bir kutsal ejderha. Nasıl tek vuruşta yenildi? Nasıl olabilir? İlan ediyorum. Kutsal kadın, Yun ailesinden Yunyan'dır. Tamam. Yunyan kutsal kadın. Kız kardeşim, neden bu kadar acele ediyorsun? Abla, az önceki ağaç ruhu olayını açıklamadım mı? Gözlerim yanılmış olmalı. Büyükanne, az önce kız kardeşim aşağı seviye ağaç ruhundan bahsetti. Onun göz yanılması değil, bu olay gerçekten var. Sadece o ağaç ruhu torununun odasına girmek. Bana sarkıntılık etmeye çalıştı. Odana girdi ve sana sarkıntılık mı etti? Bu çocuk, neden daha önce söylemedin? Büyükanne, klan seçimleri önemli, kişisel düşmanlıkla aile meseleleri. Karşılaştırılamaz. İyi çocuk. İşte bu benim Yun ailesinin kızı. Cüretkar ağaç ruhu, affedilemez. Yun ailemize hakaret etmeye cüret etti. Bugün seni eritip, sonsuza dek yeniden doğamayacak hale getireceğim. Büyükanne, lütfen canımı bağışlayın. Gerçekten çok aptalca. Olay henüz gerçekleşmedi. Ama kendim paniğe kapıldım. Bu aptalla karşılaştırıldığında Yunyan daha fazla merhameti hak ediyor. Lütfen canımı bağışlayın. Büyükanne, lütfen canımı bağışlayın. Büyükanne, durun. Bu işte bir gariplik var, torunumuz anlamak istiyor. Bu ağaç ruhu neden bu kadar cüretkar davranıp hayatını hiçe sayarak? Bana sarkıntılık etmeye geldi. Şu anda önünde iki yol var. Biri ölüm, diğeri yaşam. Ölüm, inatla direnmen. Yaşamaksa basit. Bana gelme nedenini söyle. İyiymişsin ağaç ruhu. Kavak türünüz düşük seviyede. Tüm Shenzhou'daki Shiush'un okulları tarafından hor görülüyorsunuz. Sadece bizim Yun ailesi size acıdı. 90.000'den fazla canınızı dağ eteğinde bıraktı. Nasıl olur da Yun ailesinin kadınını aşağılayabilirsin? Söyleyemem. Hanım, neden bu aptalla daha fazla konuşuyorsun? Direkt yakıp kurban edelim. Söylüyorum. Beni Yunmo Hanım gönderdi. Bunun benimle ne ilgisi var? Açıkça sen şehvetine yenik düştün ve ablamın da peşindeydin. Ne söylediğini iyi düşün. Chen Yu bana yardım ediyor. Beni seviyor olmalı. Kan bağımız olmasa, itibarımı zedeleyeceğinden korkmasam, seninle uğraşmazdım. Getirin. Bu ağaç ruhunu yakıp ibret olsun. Ah, hayır. Kız kardeşim, sen ve Chen Yu neden bu kadar acelecisiniz? Bu iş aileyle ilgili, büyükanne uygun şekilde halledecektir. Çok gülünç. Önemsiz bir ağaç ruhu. Üstümüze çıkıyor ve itiraz etmemize bile izin vermiyor. Bu mu Yun ailesinin kuralı? Yalan söylemiyorum. Beni Yunmo Hanım buldu. Ve Yunyan Hanım'ı lekelemem için beni tehdit etti. Üzerimde Yun ailesine özel. Kahretsin. Eğer Yun ailesinin sembolünü çıkarırsa. Bittim ben. Şehvetim aklımı karıştırdı, Yunyan Hanım'a karşı. Olmaması gereken kötü düşünceler besledim, başkasıyla ilgisi yok. Ölmeyi hak ediyorum. Ağaç ruhu böyleyse, biraz cesareti var demek. Kendi türü için kendini feda etti. Seni küçük böcek, cesaretin varmış halkın önünde. Ağaç ruhunun aklını çelip kanıtları yok etmeye. Bunu daha fazla tartışmanın anlamı yok, ölü tanık yok. Somut kanıt bulana kadar bekleyelim. Büyükanne, bu konu burada kapansın. Ağaç türü Yun ailesinde 100 yıldan fazla yaşadı. Shushan pratiğimize yardım etti. Büyük bir çatışmaya girmemeliyiz. Yunyan. Evet büyükanne, size karşı önyargılı davrandım. Sen iyi bir çocuksun. Bizim Yun ailesinin gururusun. Yun ailesi olarak, kesinlikle, seni ve Ningyuan'ı destekleyip, birlikte şeytan tanrısı kralı olmanıza yardımcı olacağız. Kutsal kızı tamamen destekliyoruz.
Ningyuan ile birlikte şeytan tanrısı kralı olmanız için. Sevgili kocam, çayınız. Sevgili kocam, sen. Ben senin Yun ailesinin desteğini almamda bana yardım edeceğini sanmıştım. Ama sen aptalın tekiymişsin. Sevgili kocam, bırak beni, nefes alamıyorum. Şeytan tanrısı kralı tahtı, 100 yıldır biz kutsal ejderha ailesine ait. Kesinlikle benim elimden kayıp gitmemeli. Sevgili kocam, şeytan tanrısı kralı tahtı senin olmalı. Lütfen bana güven. Belki benim yeteneklerimi bilmiyorsun. Gelecekteki birçok şeyi tahmin edebilirim. Kesinlikle senin sadık yardımcınım. Yener. Ne zaman döndün? Chenyu abi, biz baştan bir ömür boyu birlikte olacağımıza söz vermiştik. Ama geçenlerde bir işim çıktı ve kan bağı yapamadık. Kalbim parçalanmış gibi. Merak etme, hemen şeytan tanrısı kralına oyumu vereceğim. Kan bağını hemen feshedeceğim. Sen benim kalbimdeki tek kişisin. Defol buradan. Chenyu benim kocam. Senin gibi bir aşağılığın ona dokunmaya hakkı yok. Sevgili kocam. Bana kocam deme. Sen sadece bir araçsın. Yunmo, şimdi anlamış olmalısın ki. Seçtiğin şeytan tanrısı aslında vefasız, sadakatsiz. Ve bir yeşil çay, beyaz ay ışığı gibi bir piç. Sevgili karım, ne düşünüyorsun? Sevgili karımın gözleri çok güzel. Neden hep Chenyu için endişeleniyorsun? Bu Chenyu, şeytan tanrısı kralı olmak istiyor. Ailemin canını istiyor. Kan bağı yaptık, biri yükselirse diğeri de yükselir. Kızmamalı mıyım? Geçmiş hayatta ona kutsal kız unvanını kazandırdım, ailemi satın aldım. İnsan olmasına yardım ettim, güçlerini geliştirdim, şeytan lordlarıyla tanıştırdım. Şeytan tanrısı kralı aldı. Ama Oli Urian yüzünden. Her gün beni aşağıladı, rezil etti. Bu hayatta. Kesinlikle Chenyu'nun. Şeytan tanrısı kralı tahtını almasına izin vermeyeceğim. Bu nedir? Aşk büyüsü. Söylenenlere göre yiyen kişi sadece sevgilisine sadık kalırmış. İhanet edersen bağırsakların çürüyerek ölürsün. Ne yapıyorsun? Hemen tükür. Endişelenme eşim. Hayatım boyunca sadece sana sadık kaldığım sürece. Bu büyü böceğinin hiçbir zararı olmaz. Hatta ne? Hatta erkeklik gücünü artırıp kadınlık enerjisini güçlendirir. Ne yapıyorsun? Kutsal kız. Bunlar, Yun klanının son 50 yıldaki tüm dava arşivleri. Geçen hayatımda kutsal kız olduktan kısa bir süre sonra. Şehvet düşkünü abim bir hizmetçiyle yasak ilişkiye girdi. Onun olayını hallederken yeğenimin yüksek ateşini gözden kaçırdım. Beyni hasar gördü ve ömür boyu sakat kaldı. Bu hayatta. Bu olayın tekrar yaşanmasına asla izin vermeyeceğim. Kocacığım. Git ve benim için bir şey yap. Yunmo hanım. Fubao ne kadar uslu. Gel, halan kucağına alsın. Gel. Halanı özledin mi? Oh, yengen seni çağırıyor. Hemen git. Hadi, anneni bulmaya gidelim. Az önce Fubo'ya tanrısal iletişim hapını verdim. Bu ilaç yetişkinlerde sadece uyku getirir. Ama çocuklar 6 tütsü sonrasında ateşten ölür. Geçen hayatta Yunyan. Ağabeyinin yasak ilişkisini hallederken Fubo'nun beyin felci geçirmesine neden oldu. Ve yengesinin arkasındaki klanı gücendirdi. Bu hayatta seni de aynı duruma düşüreceğim. Kötü haber kutsal kız. Yun beyefendi, hanım dışarıdayken bir hizmetçiyle yasak ilişkiye girdi. Kendini kaybetti ve Fubao'ya bakmayı unuttu. Fubao ateşten öldü. Lütfen hemen gelip bir bak. Zavallı çocuğum, neden böyle bir felaket başına geldi? Hep bu değersiz,
İşe yaramaz babası yüzünden. Sakin ol yenge. Ablam kutsal kız, o geldiğinde size tatmin edici bir cevap verecektir. Bu durum zor. Ağabeyime yardım edersem Liu ailesine karşı gelirim. Yengeme yardım edersem aile itibarımız zedelenir. Bu bir çıkmaz. Yunyan, bakalım bu durumla nasıl başa çıkacaksın? Korkma yenge, geldim. Yunyan, şu an Yun klanının kutsal kızısın. Lütfen bana adalet sağla, abla. Kesinlikle pratik ve uygulanabilir bir çözüm bulmalısın. Yenge farklı bir soyadı taşıyor diye taraf tutma. Liu ailesinin gücü küçümsenemez. Şu an yengeyle iyi geçinirsem, belki ileride Chen Yu'ya destek olabilirler. Fazladan bir müttefik her zaman iyidir. Oğlum öldü. Bu pisliğin oğlumun hayatını ödemesini istiyorum. Yun ailesinin oğlu hata yapmış olsa da, ama onun canını almak asla mümkün değil. Her şey Azize'nin kararına bağlı. Şimdi Yunyan ateşin üzerine oturdu. Yenge, acele etme, ağabeyimin canını almak. Kesinlikle geçmiş hayatta olduğu gibi büyük resmi düşünerek yengeyi gücendirecek ve Liu ailesinin nefretini kazanacak. Azize kararını verdiğine göre Yun ailesi sadece klanını tanır. Hepsi duygusuz ve vefasız insanlar. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yenge, Fu Bao'yu kurtarmanın bir yolunu biliyorum. Beni kandırmıyorsan. Bu kesinlikle imkansız. Abla, lütfen saçma konuşma. Saçmalık mı değil mi? Birazdan anlayacağız. Tamamen hokkabazlık. Hepsi öldü. Onu diriltmeye cesaretin mi var? Oğlum uyandı. Fu Bao gerçekten uyandı. Oğlum, sonunda uyandın. Eğer ölseydin, ben nasıl yaşardım? Bu imkansız. Tanrı hapı. Bir çocuk yerse 6 tütsü yanma süresi içinde ölür. Az önce onun soğuduğunu gördüm. Bu dünyada ölümden dirilten bir ilaç da yok. Git ve bir panzehir al, Fu Bao'ya ver. Tamam. Fu Bao, gel. Nasıl imkansız olabilir? Fu Bao şu anda. Burada sağ salim değil mi? Yoksa kız kardeşim? Fu Bao'nun yaşamasını istemiyor mu? Abla, lütfen saçma konuşma. Ben Fu Bao'nun halasıyım. Hangi hala? Yeğeninin iyiliğini istemez ki. Yunmo, bugünkü tuhaflığını fark etmeseydim. Takip edip Fu Bao'ya sürekli baktığını görmeseydim. Fu Bao muhtemelen çoktan ölmüş olurdu. Fu Bao'nun halası olmaya nasıl layıksın? Bugün seni kesinlikle iyice cezalandıracağım. Kız kardeşim, az önce kasıtlı ya da kasıtsız. Yun ve Liu ailelerinin ilişkisini bozmaya çalıştın. Amacın ne? Yun ve Liu aileleri nesillerdir dost. İlişkileri kimse tarafından bozulamaz. Yunyan haklı. Yun ve Liu nesillerdir müttefik. Bozulmasına izin verilemez. Yunmo, az önce gerçekten çok yanlış davrandın. Geçmişteki sözlerini duymadım. Ama az önce gerçekten sınırı aştın. Büyükanne, onu dinleme. Kapa çeneni. Büyükanne, onu dinleme. Kapa çeneni. Şimdi zamanımız az. Açıklamalarını dinleyecek zamanım yok. Kendin gidip Kahya'ya. Kendin cezanı al. Görünüşe göre ben ve Yunmo, büyük annemin gözündeki yerimizi tamamen değiştirdik. Bu alçak, neden her seferinde bu kadar şanslı? Açıkça kusursuz olan şeyler. Dur. Klanın kutsal kızı olarak ağabeyin cezalandırılmasını talep ediyorum. Onu ve zina yaptığı hizmetçisini halkın önünde teşhir edeceğiz. Herkesin tüpüğüne maruz bırakacağız. Muhafızlar. Abla, ağabeyi cezalandırmak istiyorsun. Bu durumda Yun ailesinin itibarını nereye koyuyorsun? Yunyan, yengeni önemsediğini biliyorum. Ama sen kutsal kızsın. Ailenin şerefini taşımalısın. Büyük anne. Miao kadınlarının hayatta kalması zaten zor. Yengem her şeyini bırakıp Yun ailesine geldi. Kayınvalidesinin saygısını hak ediyor. Bu yıllar boyunca Yun ailesi için çalıştı, soyumuzu devam ettirdi. Büyük hizmetleri var. Demek ki yaptığım her şey görülüyormuş. Onun yerine ağabeyimi savunsaydım. Hayvandan ne farkım kalırdı? Kendini başkasının yerine koy, Yun ailesinin bir kızı olarak. Eğer bir şeytanla anlaşma yapsaydım, statüm daha da düşerdi. Daha fazla aşağılanmaz mıydım? Klan için ben kutsal kızım. Klanın tarafında durmalıyım. Ama ağabeyim. Akraba diye onu kayıramam. İmparator yasa çiğnese bile. Prensle aynı cezayı alır. İşte böyle. Kutsal kız unvanına layık olurum. Aile şerefi için. Tüm eyalete Yun ailesinin kızlarının neden kutsal kız olduğunu gösterelim.
Neden yüzyıllardır tüm kutsal kızlar Yun ailesinden çıkıyor? Güzel. Yunyan çok güzel konuştu. İşte bu adalet duygusu. Bizim Yun ailesi kutsal kızının sahip olması gereken nitelik. Gerçekten Yun klanının kutsal kızı, vizyonu sıradan biriyle kıyaslanamaz. Büyük hanımefendi, bu torununuz gerçekten sıradan değil. Yunya'nın az önceki sözleri beni aydınlattı, benim vizyonum dardı. İyi çocuk, büyükanne olarak benim vizyonum kısaymış. Bugünkü davranışın beni tamamen değiştirdi. Neden? Yunyan nasıl klan reisinin ve büyükannenin övgüsünü alabiliyor? Geçmişte abimi seçip Liu ailesini gücendirmişti. Şimdi nasıl herkes onun tarafını tutuyor? Sen bizim ailenin en gurur duyduğum torunusun. Bundan sonra Yun ailesini sen temsil edeceksin. Benim bu yaşlı kemiğimin de yerini bırakma zamanı geldi. Büyükannen uzun ömürlü olsun. Yun ailesine 100 yıl daha liderlik edebilir. Büyükannen olarak ben, çoktandır biraz dinlenmek istiyordum. Sadece bir halef bulamıyordum. Yunyan, sen adalet duygusuna sahipsin. Bundan sonra Yunyan'ı gören beni görmüş sayılır. Sana inanıyorum. Yun ailesine kesinlikle liderlik edebilirsin. Tabii. Büyükanne klan lideri Yunyan elinden geleni yapacak. Beklentileri boşa çıkarmayacak. Neden tüm iyi şeyler onun oluyor? Büyükanne nasıl böyle diyebilirsin? O neyi hak ediyor? Yunmo mantıksızca ısrar edip durursan. Seni hemen odaya kapatırım. Yunyan kazandığını sanma. Geçmiş hayatta Chenyu sadece 3 günde insan formuna ulaştı. Shenzu'nun odağı oldu. İblis Lordu'nun değer verdiği biri. İblis Tanrılar Kralı tahtına sorunsuz oturdu. Ben asla kaybetmem. Şu an en önemlisi Chenyu'nun bana aşık olmasını sağlamak. Liu Ruyan o sürtüğü tamamen terk ettirmek. Konumumu sağlamlaştırmak. Birazdan kocam yeni iç çamaşırımı görecek. Sonra onunla ejderha oğlu doğuracağım. Göreceğiz bakalım. Liu Ruyan o sürtük. Ejderha klanı ana hanımı pozisyonumu nasıl alacak? Kocam, siz nasıl benim yatağımda olabilirsiniz? Ben ve Ruyan yatağında uyuyabildiğimize göre. Bu senin için bir onur. Nasıl olur? Ben 9 gökyüzü gerçek ejderhasını seçmedim mi? Neden? Neden böyle bir aşağılanmaya maruz kaldım? Ben yeniden doğmadım mı? Neden acı kaderim hala değişmedi? Kabul etmiyorum. Yunyan, hepsi senin yüzünden. Boş laf etme, sana soruyorum. Yunyan ve Liu ailesinin arasını bozacağını söylemiştin. Nasıl gidiyor? Kocam. Hepsi Yunyan o sürtük yüzünden. Söylemiştim. Bana kocam deme. Efendim de. Yunyan bugün bu aşağılanmayı yaşadıysam hepsi senin yüzünden. İleride 1000 katını geri alacağım. Efendim, kızma, şu an acil mesele. İblis Tanrılar Kralı Savaşı'na hazırlanmak, en hızlı şekilde insan formuna ulaşmak. Şöhret kazanıp insanların güvenini satın almak, o zaman İblis Tanrılar Kralı pozisyonu. Çok kolay elde edilecek. Sadece, Ruyan kız kardeşin. Bu birkaç gün efendiyi rahatsız etmemeli, dikkatini dağıtmamak için. Chenyu ağabey, Ruyan sorun değil. Ağabeyin büyük planı için her şey. Öl sürtük. Chenyu'nun kalbinde İblis Tanrılar Kralı pozisyonu en önemli. Onun seninle kalacağını gerçekten sanmıyorsun değil mi? O zaman Ruyan kardeşimiz biraz sıkıntı çekecek. Chenyu ağabey. Tamam, önce sen aşağı in. Chenyu'nun insan formuna ulaşması artık kesinleşti. Şimdi Liu Yuyan'ı uzaklaştırdım. Kocamla iyi ilişkiler geliştirip, ejderha oğluna hamile kalabilirim. O zaman her şey önceki hayatta olduğu gibi ilerleyecek. Ben tüm Shenshu topraklarının en saygın kadını olacağım. Hanımım gerçekten hem kokulu hem de yumuşak. Önceki hayatta Chenyu 3 günde insan formuna ulaştı. Herkesin dikkatini çekti. Yüce iblislerin beğenisini kazandı. Böylece tüm kabile şefleri tarafından önerildi. Ningguang İblis Tanrı Kralı tahtına çıkmak istiyorsa, insan formuna daha erken ulaşmalı. Kocacığım, yarın başlayarak sana şeytani bir eğitim uygulayacağım.
Gerçekten erken insan formuna ulaşmana yardım edeceğim. Bana ne dedin? Kocacığım. Rüzgar gölgesi şekilsiz, beden kırlangıç gibi. Adımlar canlı, şimşek gibi. Neden bu cümle hep başarısız oluyor? Kocacığım gel biraz dinlen. Rüzgar gölgesi şekilsiz, beden kırlangıç gibi. Adımlar canlı, şimşek gibi. Tahmin ettiğim gibi, Chenyu olağanüstü yetenekli. Pratik yapmadan bile insan formuna ulaşmayı başarabilir. O zaman bu 3 gün sadece biz karı kocaya ait tatlı günler olacak. Onu kesinlikle bana aşık edip, ejderha oğluna hamile kalacağım. Kocacığım çok yetenekli. Özür dilerim. Kocacığım. Bu hükümdar insan formuna ulaşmak üzereyken, sen gelip rahatsız ediyorsun. Niyetin ne? Efendim, bu köle sadece sizin tanrısal gücünüzün olağanüstü olduğunu düşünüyor. Biraz dinlenseniz bile, diğer düşük seviyeli iblisler size yetişemez. Defol. Neyse kocam 3 gün içinde kesinlikle insan formuna ulaşacak. Bu 3 günü pratik yapmakla geçirmek tam bir israf. Onun kullanmasını engelleyecek bir yol bulsam da, kocam bana eşlik etse. Rüzgar gölgesi şekilsiz, beden kırlangıç gibi. Adımlar canlı, şimşek gibi. Korkma, kocam burada. Hanımım, bunların hepsi insan formuna ulaşmanın gizli yöntemleri. Bu başlangıç versiyonu. Önce bunu çalış. Bu ileri seviye versiyon. Önemli ipuçları var. Beden ve zihin uyumu gerektiriyor. Zorluğu çok yüksek. Başarıldıktan sonra hızlıca insan formuna ulaştırır. Ve bu kitap çok önemli. Gökkurt Klanı'nın dışarıya vermediği gizli yöntemi. O yıllarda Gökkurt Klanı tam da bu gizli kitap sayesinde diğer klanlar arasında yer edindi. Al sana. Bu gizli yöntemi Gökkurt Klanı asla dışarıya vermez. Hayatta en erken insan formuna ulaşmaya yardım edecek. Gökkurt Klanı önünde diz çöküp 10 yıllık ömrümü vererek bu gizli kitabı aldım. Ama Chen'in küçümsemesini kazandım. Ve Yurian ile bütün gün takılıyor. Neyse ki hafızam güçlü, kitaptaki her şeyi hatırlıyorum. Bu hayatta iblis tanrısı kralı olacak kişi Ningguang. Gökkurt Klanı'nda tesadüfen gördüm. Hafızam iyi olduğu için aklımda kaldı. Bir eş böyle olursa, daha ne istenir ki? Seni alçak, sen gerçekten ölmelisin. Seni alçak, bu ilerleme kitabını mahvettin. Gerçekten ölmelisin, bu ilerleme kitabı. Sadece klanın yetenekli öğrencileri alabilir. Sen onu böyle mahvettin. Efendim, bilerek yapmadım. Yunya'na iftira atıp kocamın ondan nefret etmesini sağlayacaktım. Kim bilebilirdi ki suyu döktükten hemen sonra geldi. Eğer bilerek yaptıysam, seni pençemle öldürürüm. Şimdi söyle bakalım, bu eğitim kitabı olmadan nasıl insan formuna ulaşabilirim? Ve şeytan aynası testini nasıl geçebilirim? Kocam doğuştan bir yetenek. Bu saçma kitap olmasa bile. Kesinlikle ilk başaran kişi olacak. Ablacığım. Ne tesadüf. Ne işin var burada? Ben Bulut Klanı'nın kutsal kızıyım. Klanla ilgili her şey beni ilgilendirir. Sizin ne yaptığınız beni ilgilendirmez. Ama eğer tüm klanın iblis eşleri eğitimin kritik anında başkalarının eğitimini bölerseniz geçmiş bağlarımızı unuturum. Düşük seviyeli bir yılanın bile ilerleme eğitim kitabı alabileceğini düşünmemiştim. Ama alsa bile boşuna, sonuçta ejderha doğurur. Anka kuşu. Yılanın oğlu dilini çıkarır. Bu kitap gerçekten ihtiyacı olanlara bırakılmalı. Tamamen saçmalık. Yunmo haklı. Senin gibi düşük seviyeli yılanlar. Bu ilerleme kitabını çalışsan bile boşuna. Sonuçta iblis tanrıları sınıflara ayrılır, senin ırkın çoktan geleceğini belirledi. Evet, bazı şeyler en baştan bellidir. Siz aşağılık insanlar, ömür boyu başarısız olmaya mahkumsunuz.
Sadece kutsal ejderha efendisinin gölgesinde sürünebilirsiniz. Çamurdaki karınca, lağımdaki böcek olarak. Öyle mi Chen Yun'un? 3 gün içinde insan formuna ulaşıp şeytan aynası testini geçeceğinden emin misin? Benim kutsal ejderha efendim değilse, senin pis yılanın mı? Genelde ne kadar yükselirsen o kadar sert düşersin. Büyük sevinçten sonra gelen darbe sonsuz büyür. Yunmo, seni görmek istiyorum. Hayatının geri kalanında acı çeken yüzünü. Çay iç. Kocacığım, lütfen çayını iç. Çayına güçlü bir afrodizyak kattım. Artık gerisi önemli değil. Önce imparatorun oğluna hamile kalmak gerek, bir çocuğum olduğu sürece. Chen Yu beni sonsuza kadar terk edemez. Çok sıcak. Sevgilim, neyin var? Bugün her zamankinden daha çekici görünüyorsun. Sevgilim, biraz dinlen, böyle devam edersen sağlığın bozulacak. Endişelenme canım. Senin bana olan sevgini boşa çıkaramam. Seni dünyanın en saygın kadını yapacağım. Yeniden doğduğumda yanlış seçim yapmadım. Böyle sorumluluk sahibi bir erkek. Ancak milyonların gözünde olan şeytan tanrı kralı tahtına layık olabilir. Tüm ırklardan dostların ve akrabaların bu tanıklık için buraya gelmesine minnettarım. Chen Yu, şeytan tanrının en hızlı insana dönüşme rekorunu 5 günde kırdı. Kocam rekoru kırıp şeytan tanrı kralı unvanını aldığında kesinlikle herkese daha çok ilgi gösterecektir. Daha şeytan aynası testinden geçmedi bile. Neden şimdiden kutluyor? Anlamıyor musunuz? Kutsal ejderha ırkı şeytan tanrılar arasında en yüksek seviyededir. Eğer o bile yapamazsa, diğer şeytan tanrılar hiç şansı yok. Bu sözler söylendi, eğer gerçekten geçemezse, o zaman büyük bir utanç olacak. Birkaç güzel söz söylemek ne kaybettirir ki? Ya, Chen Yu gerçekten rekoru kırarsa ve şeytan aynası testini geçerse. Hadi. Tebrikler Yunmo kardeş, gerçekten iyi bir gözün var. Gelecekte kesinlikle büyük başarılar elde edecek, bence. Yunmo kardeş kocasını şanslandırıyor. Onunla evlenen herkes hızla yükselecektir. Yunmo, Sevgilim, kim sana burada saçma sapan konuşma izni verdi? sevgilim. Sadece doğruyu söylüyorum. Sen kutsal ejderha kanı taşıyorsun. Eşsiz yeteneklere sahipsin. Kimse seninle boy ölçüşemez. Bu rekoru kırmak. Bu 3 gün nedense. Nedense bu kadına karşı anlamsız bir cinsel istek duyuyorum. Pratiklerimi bile ihmal ettim. Ama o haklı, sadece insana dönüşmekten ibaret. Kutsal ejderha ırkı olarak bundan korkar mıyız hiç? Neden endişeleniyorum ki? Sadece sakin ol, sorun olmayacak. Ablacığım, Ningyuan'ı bugünkü teste getirmeye nasıl cüret ettin? Klanın insanların seninle dalga geçmesinden korkmuyor musun? Abla, bana bu bakışlarla bakmanın anlamı ne? Yoksa kutsal ejderhayı koca seçmediğin için pişman mısın? Şu an içinde kıskançlıktan deli oluyorsun. Kalbin kan ağlıyor. Ningyuan ile evlenebilmek. Bu hayatımda verdiğim en doğru ve hiç pişman olmadığım karar. Ve ayrıca test hemen başlayacak. At mı eşek mi deneyince anlaşılır. Ablacığım, biz bir aileyiz. Seni iyi niyetle uyarıyorum. Bu yılan klanının statüsü düşük. Deyim yerindeyse, bazı şeyler doğuştan yoksa, hayat boyu da olmaz. Rezil olmaktan kurtulursun. Yılan klanı bugün de gelip burnunu sokuyor. 3 günde insan olmayı hayal ediyor. Rekor kırmak. Şu dönekler, az önce bana körü körüne itaat ediyorlardı. Şu Minyan adlı alçak kadını gördükten sonra, kuyruklarını kıstıran köpekler gibi oldular. Yoksa, ejderha klanını gözünüz mü yemiyor? Yılan klanı sonuçta seviyesi düşük, ejderha klanı gibi doğuştan ilahi güce sahip değil. Kutsal kız, bırak gitsin. Doğru. Kutsal kız genelde kendine çok güvenir.
Ama her şeyin bir sınırı var. Abla, duydun mu? Chen Yu rekor kırdı. Bu herkesin beklediği bir şeydi. İleride kesinlikle parlayacağım. Klanın en saygın kadını olacağım. Şimdi. Eğer önümde eğilip özür dilersen, belki hala. Ejderhanın yanında senin için iyi bir söz söyleyebilirim. O küçük yılan klanına bir lokma ekmek vermesini sağlarım. Ölümü arıyorsun. Yun klanı iblis tanrıları insan dönüşüm testi, 1000 yıllık iblis aynası. İnsan kalbini ve iblis formunu gösterir, her şeyin özünü kavrar. İblis tanrılar kralı olmak için, önce tamamen insana dönüşmek gerekir. İblis aynasının ateşli gözlerinin ve altın görüşünün testinden geçmeli. Aynada sadece sıradan bir beden görünenler geçebilir. İblis aynası her şeyi gösterir. Binlerce yıldır, iblis tanrılar klanındaki her ırk için insana dönüşmek kolay olmadı. Bugünkü iblis hükümdarı bile 5 gün sıkı çalışarak gerçek insan formuna kavuştu. Bu yüzden Ning Yuan ve Chen Yu adlı iki iblis tanrının 3 günde iblis aynası testini geçmesi. Cesaretleri takdire şayan. Büyük anne. Ning Yuan sadece deniyor. Sonuçta o düşük seviyeli bir yılan ama benim Chen Yu'm en yüksek seviyeli ejderha klanından. Bugün rekor kırması kesinlikle kaçınılmazdı. Bu kadar küstahça laflar etmek. Biz Yun ailesi kadınlarının erdemlerinden eser taşınıyor. O zamanlar gerçekten gözüm kararmış. Onun Yunyan'dan daha iyi olduğunu sanmışım. Lafı uzatmayın. Hemen test edin. Kurt klanının sınırı olmadan. Chen Yu 3 günde insana dönüşemezdi. Söylemiştim. Chen Yu kesinlikle başarır. İşte görün, ejderha klanı, o düşük seviyeli iblislerle kıyaslanır mı? Üçünde tamamen dışıymış. Bu, gerçekten de 9 bölgede eşi benzeri olmayan bir onur. İşte bu, gerçek bir gökyüzünün seçilmişi. Öyle görünüyor ki, bu yaratık tanrısı kralı makamı. Kesinlikle ejderha klanından Chen Yu'ya ait olacak. Yunmo bundan sonraki yaratık tanrısı kraliçesi mi olacak? Onu yavaş saygılar. Sevgili ablam, görüyor musun? Bu hayattaki tüm onur, şan, şöhret ve kazançlar benim olacak. Sen de aşağılık bir yılanla birlikte. Chen Yu'nun ikinizi de temizlemesini bekleyin. 3 günde insan bedeni kazan, ejderha dünyayı kaplasın. 3 günde insan bedeni kazan, ejderha dünyayı kaplasın. Abla, neden gülmüyorsun? Abla, doğuştan gülmeyi sevmiyor musun? Aptal. Kardeşim, gözlerini iyice açıp bir bak. Sonra konuş. Yoksa birazdan rezil olacaksın. Abla, sen beni kıskanıyorsun, değil mi? Aptar, bu nasıl mümkün olabilir? Görünüşe göre ejderha klanı da söylendiği gibi değilmiş. Olağanüstü değiller. Bence gerçek yeteneği olanlar gelsin. Ben bile başaramadım. Sen bu aşağılık yılan klanından biri. Daha da az şansın var başarmak için. Demek ki yılan klanı, ejderha klanından daha güçlüymüş. Ningyuan gerçek bir dahi, bence. Yunyan ile evlenmesi sayesinde. Bu, şanslı bir kadın, 100 aileyi zengin eden bir koca demek. Yunyan. Yunyan Ningyuan. Bu imkansız. Chen Yu o. 3 günde insan bedeni kazanan gökyüzünün seçilmişi. O, kutsal ejderha klanından. Doğum, kaderin sadece başlangıcıdır, sonun yargıcı değil. Şemsiyesi olmayan çocuk, yağmurda daha çok koşar. Sen sadece doğumu kullanarak insanları yargılıyorsun. Bu da senin dar görüşlü olduğunu gösterir. Sadece kuyuya bakıp gökyüzünü gören kurbağaya layıksın. Doğru. Kutsal yılan klanı, kutsal ejderha klanını yendi. Bu, her şeyi açıklıyor. Doğru, doğru. Saçmalıyorsun. Defol git buradan. Rezil ediyorsun kendini. Yunmo. Bu sefer. Efendim, hepsi o alçak Yunyan yüzünden. O beni kasıtlı olarak karaladı. Sen gerçekten bir domuz kadar aptalsın. İşler böyle değil. Neden yaptığım her adım? Sanki önceden tahmin edilmiş gibi. Kesinlikle Yunyan. Kesinlikle onun işi bu. Ben sıradan bir insanla kan bağı kurabilirim. Bunun nedeni senin arkasındaki desteğin. Ama sen en aptalı çıktın. Efendim, lütfen bana inanın. Gerçekten geleceği öngörebilme yeteneğim var. Gerçekten sana yardım edebilirim. Sen geleceğin iblis tanrı kralı olacaksın. Chen Yu abi, kızma.
Rüyan sana ateş düşüren soğuk çay hazırladı. Bu sürtük bu kadar seksi giyinmiş de kimi baştan çıkarıyor? Yaner, neden yine dolaşıyorsun? Bebeğe zarar verme. Ne? O hamile mi? Bu böyle olmamalıydı. Kesinlikle kutsal kız olacağım demiştin ama kutsal kız unvanı Yunya'na kaptırıldı. Bana halkın desteğini kazanacağına söz vermiştin ama herkes Yunya'nın yanında. 3 günde yetişkin olmama yardım edeceğine söz vermiştin. 9 diyarda ün salacağım demiştin. Ama sonunda Ningyuan ve Yunyan başardı. Yaner benim anlayışlı çiçeğim. Ve bana çocuk doğurdu. Söyle, ne işe yarıyorsun? Kapa çeneni, sinir bozucu. Uyarıyorum seni. Bundan sonra dışarı çıkıp beni rezil etmek yok. Orsuz. Yaner, dışarı çıkıp hava ALV. Torun nineye saygılarını sunuyor. Kalk. Yunyan, Ningyuan'ın 3 günde yetişkin olması. Tüm Shensu'ya yayıldı. Bir anda iblis tanrı oldu. Gerçekten çok ünlendi. Bence. İblis tanrı kralı pozisyonu siz çiftin olacak. Sen gerçekten Yun ailesinin büyük şanslısın. Yine aile şanını yükseltmek zaten benim görevim. İyi, iyi, iyi. Bunu duyduğuma göre rahatladım. Ama kız kardeşin. Daha önce sana kayırdım. Ablanı ihmal ettim. Gerçekten yaşlandım. Ablan akıllı ve zarif. Sen neden bu kadar beceriksizsin? Nine, nasıl böyle söylersin? Ben sürekli çabalıyorum. O küçük oyunların. Onları bir kenara bırak. Daha önce ablanın her şeyini çaldın. Onu geçiyorum. Ama nasıl yüreğin el verdi de yengesinin çocuğuna Tong Shen Wan yedirdin? Ablan önceden hazırlıklı olmasaydı. O küçük canı sen mahvedecektin. Yengesinin çocuğuna Tong Shen Wan yedirdin. Ablan önceden hazırlıklı olmasaydı. O küçük canı sen mahvedecektin. Lütfen adil olun nine. Bu kesinlikle torunumun yaptığı bir şey değil. Sen mi yaptın? Sen kendin biliyorsun. Daha fazla konuşma. Bundan sonra kendine dikkat et. Artık senin için hiçbir şey yapmayacağım. Neden nine bile beni terk etti? Önceki hayatta. Sevdiği torun bendim. Hayır, her şey yanlış gidiyor. Yeniden doğduğum andan itibaren. Kan bağı ayininde bir şeyler ters gitti. Chen Yu'yu seçtim. Ve Ningyuan doğrudan şekil değiştirdi. Sonra olanlar oldu. Yunyan her şeyi önceden biliyor gibiydi. Adım adım öne geçti. Şimdi büyükannenin sevgisini de tamamen kaptı. Yunyan, sana soruyorum. Sen de yeniden doğdun, değil mi? Görünüşe göre tamamen aptal değilsin. Ama şimdi fark etmen de pek zekice değil. Anladım. Ben yeniden doğmuş biri olduğum halde. Neden her yerde senin adında kalıyorum diye düşünüyorum. Ningyuan'ın ne iyi biri olduğunu sanıyorsun? Erkekleri en iyi ben bilirim. Hepsi aynı. Öyle mi? Chen Yu bir pislik. Ama bu dünyadaki tüm erkekler onun gibi demek değil. Havalı mı yapıyorsun? Senden en çok nefret ettiğimi biliyor musun? En çok nefret ettiğim şey. Her şeye karşı o kayıtsız, sakin yüzün. Görmek, yüzünü tırmalamak istememeden oluyor. Yeniden doğdun ama görünüşe göre huyun ve doğan hiç değişmemiş. Bu hayatı da boşa yaşamışsın. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Geçmiş hayatta seni öldürebildim. Bu hayatta da yapabilirim. Beni hazırlıksız yakalayıp birlikte ölmekten mi bahsediyorsun? Senden vazgeçmeyeceğim sözünü sana iade ediyorum. Geçmiş hayatın intikamı, bu hayatınkini, hepsini bir gün hesap edeceğiz. Göreceğiz. Sen ve o iğrenç yılan, ikiniz de dikkatli olun. Nasıl bu kadar geç oldu? Ningyuan hala dönmedi. Başına bir şey mi geldi? Kutsal kız, kötü haber. Ningyuan ağır yaralandı. Ne? Seni ona götüreyim. Göreceğiz. Sen ve o iğrenç yılan, ikiniz de dikkatli olun. Eğer Ningyuan'a gerçekten bir şey yaptıysa, bu dünyaya geldiğine pişman ederim onu. Ningyuan'ın büyü gücü çok yüksek. Nasıl ağır yaralanabilir? Kiminle dövüştü? Kutsal kız, bilmiyorum. Ningyuan'ı bulduğumda, zaten kanlar içinde yerde yatıyordu. Sonra da size haber vermeye geldim. Hadi gidelim, kutsal kız. Hocamın büyü gücü çok yüksek. Ona zarar verebilecek kişilerin sayısı çok azdır. Bu yalanın çok zayıf. Kim gönderdi seni? Yunmo mu? Ben nasıl oldu da sizin ikinizin eğlence aracına dönüştüm? Kutsal kız, sana dürüstçe söyleyeyim. Ningyuan yaralanmadı.
Sadece sana sürpriz yapmak istedi, seni kandırmamı istedi. Seni yılan. Ne yapıyorsun? Bu sürpriz değil, şok oldu. Senin için ne kadar endişelendiğimi biliyor musun? Kocan olarak düşüncesiz davrandım, karıcığımın kalbinde. Artık bu kadar olduğumu bilmiyordum. Her zaman tatlı dillisin. Söyle, neyin var? Burası aşırı yin enerjili bir yer, iç tanımı dışarı çıkarmak için uygun. Bundan sonra bu iç tanı yanında taşı, tüm zehirleri temizler. Kılıç ve mermi işlemez. Ayrıca beni her an çağırabilirsin. Hemen karşında belinirim. Bunu duymuştum. Diyorlar ki, iblis tanı iblis tanrıları için çok önemli. Bunu alırsam, senin hayatını elime almış olurum. Karıcığım için tüm varlığımı ve hayatımı senin ellerine teslim etmeye hazırım. Kocacığım, bana bu kadar içten davrandın. Yunyan seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Kocacığım, kocacığım, ne oldu sana? Karıcığımı gördükten sonra çok fazla büyü gücü harcadım. Kaynağıma biraz zarar verdim. Kan antlaşması günü, zorla şekil değiştirip beni görmeye geldin. Sana kükürt tozu döktükten sonra, yine zorla beni görmeye geldin. Yunmo tarafından zehirlendikten sonra, beni kurtarmak için. Zorla şekil değiştirip kurtarmaya geldin. Şimdi düşünüyorum da. Bu olayların her birinde, beni kurtarmak için canını dişine taktın. Ama ben, Karıcığım, beni kurtarmak için yine zorla şekil değiştirip geldin. Şimdi düşünüyorum da. Bu olayların her birinde, beni kurtarmak için canını dişine taktın. Ama ben. karıcığım, sen değersin. Yoruldum. Beni kucakla biraz uyuyayım. Ingyuan benim için bu kadar şey yaptı. Ona karşılık vermeliyim. Geçmiş hayatta, İblis Tanrı Kral yarışmasında. Chen Yun'un zaten kesin bir galibiyet umudu yoktu. Sisli ormanda tesadüfen ateş ejderha otunu topladım. Ona 100 yıllık güç kazandırdım. Ateş ejderha otu. Sadece güç artırmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek enerjiyi besler. Yaraları iyileştirir. Senin ne işe yaradığın var? Neden ölmüyorsun? Böyle olmamalıydı. Chenyu abi, son zamanlarda hamilelik bulantım var. Ne yesem kusuyorum. Şimdi sadece o sisli ormandaki bulut çiçeğini yemek istiyorum. Duydun mu? Hemen yener için toplamaya git. Sisli orman. Orada her zaman zehir var. Sıradan insanlar giderse canlı canlı zehirlenerek ölürler. Ancak, efendim, bana iblis çekirdeğini verirsen, zehirli havaya karşı koyabilirim. İblis çekirdeği tüm hızım, onu alırsan. Hayatımı kontrol edersin. Ne niyetin var? Ama iblis çekirdeğim yok, gidersem ölürüm. Büyükannende kesinlikle zehre karşı koruyan bir sihirli eşya vardır. Büyükanne benden tamamen umudunu kesti. Tekrar gidersem İlişkileri daha da kötüleştiririm. Eğer gitmezsen, zehirli ormana kadar bekleme. Seni şimdi öldürürüm. Saçmalık. Kafanda ot mu var? Kocanın metresi var. Ona engel olamıyorsun. Bir de zehirli yere onlar için malzeme toplamaya gidiyorsun. Yuna ailesinde senin gibi aşağılık bir kadın yok. Lütfen büyükanne, bana 5 zehir incisine ödünç ver. Kocam, Chen Yu sadece geçici olarak aklı çelinmiş. Ama inanıyorum ki ona yüreğimle ulaşırsam, iyiliğimi mutlaka anlayacak. Geçmiş hayatta Yunya'nın yapabildiğini, ben de yapabilirim. Ondan hiç de aşağı değilim. Sanıyordum ki, genç kuşak içinde en iyisiydin. Ama görüyorum ki, bu kadar düşmüşsün. 5 zehir incisi ailemizin hazinesidir. Her kullanımda kullanıcıdan 20 yıl ömür alır. Yüzü yaşlanır. Açık konuşayım, sen sadece yüzünle erkeklerin ilgisini çekebiliyorsun. Bu güzelliğin giderse
Onlarla neyle savaşacaksın? Düşündüm, büyük hanımefendi. Bana 5 zehir incisini ödünç ver. Chenyu iblis tanrı kralı olduğunda ve bana döndüğünde sadece 20 yıl ömür. Nasıl telafi edilmez ki? Bu sana son yardımım. Bundan sonra asla Yun ailesinin kapısından içeri adım atma. Akışkan bulut meyvesi, sonunda buldum, efendim. Artık beni dövmeyecek. Ama bir tane yetmez, daha aramalıyım. Büyük anne, ne arıyorsun? Büyük anne, biz az önce iddiaya girdik, bize karşı ilk. Güler yüzlü davranan kişiyle gideceğiz. Ona yardım edeceğiz. Büyük anne, ben daha 20'li yaşlarındayım, 2 ölü çocuk. Ağızlarınızı yırtmadan bırakmayacağım. Görünüşe göre aradığımız kişi o değil, gidelim. Bu ateş ejderha otu nadir bulunur, geçmiş hayatta. Tesadüfen toplayabilmiştim, bu hayatta. Aynı şansım olacak mı bilmiyorum. Duydum ki şimdiki iblis hükümdarı gizli bir yere aldı, eğer bulabilirsem. Onun yaralarını iyileştiren beyaz kaplan otu. O zaman Ningguang temelde. Şeytan tanrısı kral pozisyonunu kilitler. Ama bu beyaz kaplan otunu bulmak oldukça zor. İyi misin? Abla, bacağım çok ağrıyor. Siz hangi ailenin çocuklarısınız? Yüzleriniz çok yabancı görünüyor. Burada ne işiniz var? Abla, bize yardım edersin değil mi? Ne tür bir dağ şeytanı veya su canavarı olduğunu bilmiyorum. Ama şeytan tanrısı form değiştirince yüz ifadelerinden iyilik veya kötülüklerini anlayabilirsin. Vahşi kötü canavarlar genellikle yeşil yüzlü ve sivri dişlidir. Ayrıca Ningguang'un şeytan çekirdeğine sahibim. Tüm kötülüklere karşı korunuyor. Tabii ki sizi eve götüreyim. Evet, abla, sen tam aradığımız kader insanısın. Gerçek formumuzu sana veriyoruz. Umarım sana yardımcı olur. Abla, sen bu kadar iyi kalplisin, bunu hak ediyorsun. Ateş ejderi otu, beyaz kaplan otu. Demir ayakkabıları yıpratıp aradığım şey, hiç çaba harcamadan önüme geldi. Görünüşe göre Ningguang'un şeytan tanrısı vade pozisyonu. Umut var. Büyük anne, ne arıyorsunuz? Yunyan. Benimle kasıtlı olarak dalga mı geçiyorsun? Sen Yunnos'un, nasıl bu hale geldin? Neden bu hale geldim? Hepsi senin yüzünden. O alçak metres Chenyu. Sürekli akışkan bulut otu yemek istedi. Beni sürgün etti. Bu sisli ormanda aramaya. Chenyu ve metresi doğru davranmıyor. Bunun benimle ne alakası var? Chenyu'nun bir pislik olduğunu zaten biliyordun, değil mi? Geçmiş hayatta bu olayları sen de yaşadın, değil mi? Neden hala öyle sakin ve rahat görünüyorsun? Bana iyi yaşadığını düşündürttün. Rol yapıyordun. Beni tuzağa düşürdün. O kadar boş vaktim yok, hayatın nasıl olduğunu. Sadece kendin bilirsin, her gün kendini şikayet eden bir kadın gibi mi davranmalıyım? Herkese ne kadar acı çektiğimi, ne kadar yorulduğumu mu anlatmalıyım? Bu daha mı ilginç? Büyük annenin 5 zehirli incisini ödünç alarak bu sise girdin. Duydum ki 5 zehirli inci, kullanıcının özünü emiyormuş. Şimdi anladım. Hayır, birincisi, senin 5 zehirli incin yok. O zaman bu sisli ormana nasıl girdin? Buradaki havayı bir nefes çekmek bile öldürür. Ningguang bana şeytan çekirdeğini verdi. Beni her türlü zarardan koruyabilir. Neden? Neden sen bu kadar iyi bir koca bulabildin? Ben Chenyu'dan şeytan çekirdeği ödünç istediğimde neredeyse beni öldürüyordu. Bu adil değil. Yunmo, bir zamanlar senden nefret ediyordum. Hatta seni ölesiye nefret ediyordum. Ama şimdi seni bu halde görünce birden fark ettim ki tüm bu düşmanlıklar artık bir kenara bırakılabilir. Ningguang, ateş ejderha otuyla enerjisini toplayabilir. Şeytanlar kralı olma yolunda şeytanlar efendisi hattı. Bu beyaz kaplan otu hemen enerjini toplamanı sağlayacak. Ama iyi dinle. Sadece sen kullanacaksın, başkasına vermeyeceksin. Özellikle de o aşağılık Chenyu'ya.
Bu kadar iyi niyetli olmanın sebebi ne? Yine ne tür oyunlar peşindesin? İster inan ister inanma. Ölmek isteyene söz anlatılmaz. Kendi haline bırakıyorum seni. Yunyan, kaybetmeyeceğim. Chen Yun'un bana aşık olmasını sağlayacağım. Geçmiş hayatındaki seni geçeceğim. Kim olduğunu merak ediyordum. Korkuttun beni. Güzel mi güzel Yunmo abla? Bir dışarı çıktığında. Nasıl yaşlı bir kadına dönüştün böyle? Kocacığım, bunu bulmak için çok çabaladım. Bulut otu bu. Bunun için 20 yıllık ömrümü harcadım. Fena değil. Kocacığım diye hitap etme günahını şimdilik affediyorum. Teşekkürler kocacığım. Ama bu küçük iyilik, geçmişteki. Daha çok erken. Sen bu ahmak olmasaydın. Şeytanlar kralı tahtı çoktan benim olurdu. Şimdi Ning Yuan tamamen insan formuna dönüştü. Ama Chen Yu abi hala yarı insan yarı şeytan. Kazanma şansımız pek yüksek değil. Ancak Şeytanlar Efendisi hattına bağlanırsak belki. Bir söylenti duydum. Şeytanlar Efendisi'nin gizli bir hastalığı varmış. Ve sürekli beyaz kaplan otu arıyormuş. Eğer beyaz kaplan otunu ona sunarsak, o mutlu olursa, Chen Yu abinin şeytanlar kralı olma ihtimali büyük ölçüde artar. Peki beyaz kaplan otu nerede bulunur? Sisli ormanda olduğunu duydum. Ay, hafızama bak. Keşke daha önce söyleseydim. Böylece Yunmo ablanın ikinci kez gitmesine gerek kalmazdı. Seni tilki ruhlu. Bilerek yaptım bunu. Sisli ormana bir gidişim yarı canıma mal oldu. Sen beni bir daha mı göndermek istiyorsun? Eğer sen önceden o aptalca hareketleri yapmasaydın, o iğrenç yılan. Benden önce insana dönüşebilir miydi? Büyükannemin bana tekrar yardım edeceğini söylemiyorum bile. Yardım etse bile 5 zehir incisini bir kez daha kullanırsam, görünüşüm 80 yaşında bir ihtiyar gibi olacak. Senin güzelliğin veya çirkinliğin benim için değersiz. Benim için değerli olup olmaman, asıl önemli olan bu. Bunu sadece sen kullan, sakın başkasına verme. Özellikle de o aşağılık Chen Yu'ya. Beyaz kaplan otu. İşte ilişkilerin özelliğini iyileştirecek olan beyaz kaplan otu. Evet, kadim kitapta anlatılanla aynı. Bu ömrümü yenilememe yardımcı olacak. Benden zaten çok şey aldın. Daha ne istiyorsun? Hayır. Chen Yu abi, bu kadın yaşlı ve çirkin olabilir. Ama şansı iyi. Üstelik, eğer iblis hükümdarı bizzat gelirse ve ortalığı karıştırırsa hiç hoş olmaz. O yüzden, önce ona biraz nazik davranıp onu sakinleştir. Kırış kırış yaşlı bir kadına nazik mi davranmamı istiyorsun? Dayan biraz. Ben. İblis hükümdarı tahtına sağlam oturduğunda, ona nasıl davranırsan davran. Kırış kırış yaşlı bir kadına nazik mi davranmamı istiyorsun? Dayan biraz. Ben. İblis hükümdarı tahtına sağlam oturduğunda, ona nasıl davranırsan davran. Yener, sen benim gerçek eşimsin. İblis tanrısı kralı olduğumda, bu kan bağını kesinlikle çözeceğim. O zaman seni usulünce alacağım. Bu sapsarı yüzlü kadına gelince, onu cehenneme göndereceğim. Hanım, düşündüm de, sana karşı gerçekten biraz fazla sert davranmışım. Beyaz kaplan otunu bana ver, ben iblis hükümdarına ileteyim. O zaman, kocan iblis tanrısı kralı olduğunda, hep birlikte görkemli bir şekilde, Yunyan'ı tamamen ezeceğiz. Kocacığım, sonunda fikrini değiştirdin. Çok mutluyum. Bu beyaz kaplan otu. Al sen. İğrenç aptal kadın. Bu efendi iblis tanrısı kralı olduğu gün. Senin sonun olacak. Kocacığım, bu ateş ejderhası otuyla. 3 kez buharda pişirip 3 kez mayalayarak yaptığım ilaç çorbası. İçtikten sonra, daha önce kaybettiğin temel gücün hızla iyileşecek. Hatta gücün daha da artacak. Hanım, benim için ölümü göze alıp sisli ormana girdin. Bu sadakati, kocan asla unutmayacak. Senin iblis çekirdeğine sahibim. Zehirlere karşı bağışıklığım var. Tamamen güvendeydim. Nasıl ölümü göze almak olur bu? Hep böylesin, başarıyı hep bana yüklüyorsun. Sanki çok büyük bir iş yapmışım gibi. Geçmiş hayatımda Chen Yu'dan bir tebessüm bile görmemiştim. Bu hayatta çoktan yeterince şanslıyım. Bu beyaz kaplan otunun etkisini gösterirken çıkardığı hareket. Görünüşe göre iblis hükümdarının bulunduğu yer. Demek ki buyum o. Ben kendim beyaz kaplan otunu kullanmadım. Onu Chen Yu'ya verdim. Ve şeytan hükümdarının gözüne girmesini sağladım. Şeytan hükümdarıyla bağlantı kurmamıza gerek yok.
Ben senin için. Kesinlikle şeytanların kralı olacağım. Tabii ki sana güveniyorum. Ayrıca sis ormanından toplanan beyaz kaplan otu doğrudan kullanılamaz. Ateş ejderhası otu gibi 3 kez buharda pişirilip 3 kez mayalanması gerekir. Yunmo bunları bilmiyor, onlar için. Bu bir felaket olabilir. Sevgilim, 3 gündür gittin. Nasıl geçti? Şeytan hükümdarını görmedim ama elçi aracılığıyla ona beyaz kaplan otunu verdim. Sanırım çok geçmeden. Bana ödül vermek için bizzat gelecek, o zaman. Sen şeytanların kralı tahtına oturacaksın. O zaman Yunya'nın ağlayıp sızladığını görmek istiyorum. Onu diz çöktürüp benden özür dileteceğim. İğrenç kadın. Şeytan hükümdarı geliyor. Tüm Yun ailesi üyeleri. Kutsal alana gitsin. Chenyu abi, şeytan hükümdarı şimdi geliyor. Kesinlikle seni ödüllendirmek için. Kocam şeytanların kralı olduğunda. Benim katkımı unutma. Kesinlikle unutmayacağım. Eğer akıllı davransaydın, seni acısız öldürebilirdim. Şimdiden başarılarını sıralamaya başladım. İleride bunu hep yüzüme vurursun, aptal kadın. Erken ölmen daha iyi. Duyduğuma göre, klanımızdan biri. Şeytan hükümdarına beyaz kaplan otu sundu, şimdi hükümdar geliyor. Onu büyük ödüllendirecek herhalde. Beyaz kaplan otunu sunanın Chenyu olduğunu duydum. O otu. Yunmo sis ormanından toplamış. Gerçekten büyük risk alıp imparatoru tahttan indirmeye çalışmış. Yunmo ve Chenyu o beceriksiz çift. Sis ormanının derinliklerine girmeye cesaret etmiş. Şeytan hükümdarını memnun edecek hazineyi bulmuş, gerçekten cesurlar. Yunmo 5 zehir incisini ödünç almak için. Şimdi yaşlı kadına dönüştü, önceden onunla dalga geçerdim. Şimdi görüyorum ki asıl ben gülünç durumdayım. Bunu anlaman iyi. Sen tam bir gülünçlüksün. Benimle dalga geçmiyor muydunuz? Koca seçimim kötü diye, gözümün kör olduğunu söyleyip, aşk manyağı diye alay etmiyor muydunuz? Şimdi yüzünüze tokat yemiş gibi hissetmiyor musunuz? Yunmo, onlar senin amcaların, en yakın akrabaların ve arkadaşların. Sadece şeytan kralını memnun ettin diye. Bu kadar küstahça davranıyorsun. Ya Chenyu şeytanların kralı olursa, onları aşağılayarak öldürmedin mi zaten? Koca karı. Doğru söyledin. Bana nasıl davrandınız? Şimdi iblis tanrısı kralının eşi olduğumda 10 katı 100 katıyla iade edeceğim. Sen benim büyükannemsin. Nasıl olur da dışarıdakileri kayırırsın? Yunya'nı kayırıyorsun. Neden ona bu kadar iyi davranıyorsun? 5 zehir incisini senden ödünç almak istediğimde bana nasıl davrandın? Diz çök karşımda. Dur. Büyük annemi bırak. O da senin büyük annen. Bu kadar insanın önünde onu aşağılıyorsun. Yüzünü nerede bırakacak? Ben bu yaşlı şeytanın yüzünü kara çıkarmak istiyorum. Asıl en sevdiği torunu ben olmalıydım. Ama şimdi sadece seni seviyor. Tüm güzel şeyleri sana veriyor. Şimdi ben sadece o birkaç tane. Tüm güzel şeyleri sana veriyor. Şimdi ben sadece o birkaç tane berbat inciyi ödünç almak istediğimde bile bin bir zorluk çıkarıyor. Sana 5 zehir incini vermek istemiyorum. Çünkü o sözde kocan uğruna kendi canını tehlikeye atmanı istemiyorum. O sözde kocan uğruna kendi canını tehlikeye atmanı istemiyorum. Saçmalık. Hepsi bahane. Hepsi mazeret. Bence sen tamamen aklını kaybetmişsin. Başından beri tam bir deli gibi davranıyorsun. Büyükannen hep senin için üzülüyor ama sen istediğin gibi davranıyorsun. O zaman etrafındaki insanların sana yabancılaşmasına şaşırma. Bana vurmaya cüret ediyor musun? Ben neredeyse iblis tanrısı kralının eşi olacağım. Herkesin önünde beni utandırmaya cüret ediyorsun. Vurduğum şey senin bu saygısız, terbiyesiz varlığın. Eskiden senin için üzülürdüm. Ama şimdi anlıyorum ki bunları kendin hak ettin. Şu anda tam bir deli gibisin. Gücü eline geçirince hemen zayıfları eziyorsun. Şimdi düşünüyorum da sen ve o alçak Chenyu. Gerçekten mükemmel bir çift olmuşsunuz. Kısta. Benim arkamdan konuşmaya cüret ediyorsun.
Benim seni toz edip ruhunu bile yok etmeme korkmuyor musun? Peki. Arkandan konuşmayayım, yüzüne söyleyeyim. Chenyu, sen sorumluluk sahibi olmayan bir ikiyüzlü, gerçek bir alçaksın. Kadınların sırtından yükselip onu sonra terk etmek iğrenç bir şey. Onu öldürmek daha da iğrenç. Onu öldürmek daha da iğrenç. Aşağılık, adi, sefil. Pislik. Kocama nasıl hakaret edersin? Hem de onun yükseldikten sonra beni terk edip öldüreceğini söylüyorsun. Bence asıl aklını domuz yağı bürümüş olan sensin. Herkesin önünde aramızı bozmaya cüret ediyorsun. Tamamen umutsuz bir durum. Seninle tek kelime konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsan ölümü hak ediyorsun. Sen, benim şeytanların kralı olduktan sonra ilk kurban edeceğim kişi olacaksın. Yenilmiş bir düşman, bir darbede yere serilir. Kılıcını bile tutamazsın. Şeytanların kralı olmaktan nasıl bahsedebilirsin? Dahası, karıma dokunmaya nasıl cüret edersin? Şeytanların efendisi bile gelse, karıma dokunmaya cesaret edemez. Sen, Chenyu, kim oluyorsun da bana vurmaya cüret ediyorsun? Tüm ailenin kökünü kazıyacağım. Sadece seni dövmekle kalmayacağım. Seni öldüreceğim de. Karıma dokunmaya cüret eden herkesi 7 kat göğün, 10 kat yerin dibine kadar kovalayacağım. Şeytanların efendisi bile bundan muaf değil. Ben söylüyorum bunu. Cüretkar haydut. Şeytanların efendisinin kutsal elçisine selamlar. Cüretkar haydut, az önce söylediklerin. Saygısızlığın en büyüğünü işledin. Diz çök ve af dile. Ning'in dizleri düzdür, eğilmeyi öğrenmemiştir. Diz çökmek, öğrenilemez. Kocacığım, benim için yaptığını biliyorum. Ama benim için şeytanların kralı ile düşman olmana gerek yok. Karıcığım, sana karşı hep nazik davrandım. Sana karşı hep nazik davrandım. Bu yüzden benim gerçek gücümü bilmiyorsun. Benim kimliğim... gerçekten aşağı değildir. Hatta şeytanların kralından bile üstündür. Kutsal elçi efendim, duyuyor musunuz bu söylediklerini? Hemen onu öldürün, düzeni sağlamak için. Ning Yuan, geçen hayatında benimle birlikteydin. Bir ömür boyu şekil değiştiremedin. Beni bir yılanla, ömür boyu baş başa bıraktın. Bu hayatta ise Yunya'na bu kadar yakın davranıyorsun. Siz karı koca, ikiniz de ölün. Cüret, küçük bir şeytan, şeytanların efendisinin otoritesine meydan okumaya nasıl cüret edersin? Tamamen ölümü hak ediyorsun. Bu benim klanımın nişanı. Gerçekten saygısızlık mı yapıyorum? Yoksa haddimi mi aşıyorum? Bir bak anlarsın. Kutsal elçi efendim, onu hemen öldürmelisiniz. Yoksa şeytanların efendisi. Küçük bir yılan şeytanından mı korkuyor? Cahil kadın, şeytanların efendisinin sarayının işlerini, senin gibi bir ev kadınının dedikodularına mı göre yürüteceğiz? Üstelik, Ningyuan beyefendinin soyu son derece asil. Şeytanların efendisinden bile üstün. Ne? Bu imkansız. 5 yıl önce bile insan formuna dönüşememişti. Ne tür asil bir ırk olabilir ki? Evet, onun gerçek formunu daha önce gördük, bir bayılanıydı. Yılan başlı yaratık da ruhani bir canlı olsa da, gerçek ejderhaların yanında bile değil. Nasıl olur da yaratıkların hükümdarından daha asil olabilir? Cahil, Ningyuan Bey sadece bir yılan başlı değil. Yılan başlılar arasında 10.000 yılda bir görülebilen, en yüce ilahi canlı, güneş yutan yılandır. O güneş yutan yılan mıymış? Güneş yutan yılan, kadim bir ilahi canlı, ilkel bir türdür. Efsaneye göre ağzını açıp güneşi ve ayı yutabilir, güneş tutulması olduğunda. Yılan başlının güneşi karnına indirdiği zamandır. Öyle görünüyor ki, Chenyu'dan 100 kat daha asil. Ben sadece güçlülere hayranım. Aslında Chenyu'nun en güçlü olduğunu sanıyordum. Kim bilebilirdi ki ondan daha güçlü ve 100 kat daha asil biri varmış. Bu adamı kesinlikle elde etmeliyim. İmkansız. Kutsal elçi, bu sinsi yılan. Nasıl ilkel bir ilahi canlı olabilir? Onu çamurun içine çiğnemeliydim. Nasıl olur da Ningyuan Bey'e saygısızlık edersin? Şimdi onun yerine sana bir ders verecek. Bana dokunamazsın. Ben beyaz kaplan otunu yaratıkların hükümdarına sundum. Yaratıkların hükümdarı hala hizmetlerimi hatırlıyor. Demek beyaz kaplan otunu sen sundun. Yaratıkların hükümdarı, beyaz kaplan otunu sen mi sundun? Yaratıkların hükümdarı, lütfen adil karar verin. Bu küçük ejderha öğrendi ki, yaratıkların hükümdarının gizli bir rahatsızlığı var. Özellikle sisli ormanın derinliklerine girdim. Ölümü hiçe sayarak, nihayet beyaz kaplan otunu buldum. Ve size sundum. Elçi benim için tanıklık edebilir. Evet,
Bu sıradan kadın tanıklık eder. Kocam sisli ormanın derinliklerine girdi ve beyaz kaplan otunu topladı. Biz çift olarak. Yaratıkların hükümdarına olan bağlılığımızı güneş ve ay görsün. Öyleyse, bu hükümdar gerçekten siz çifte teşekkür etmelidir. Yaratıkların hükümdarına teşekkürler. Bu küçük ejderhanın fazla bir dileği yok. Sadece bu bölgenin yaratıklar tanrısı kralı olmak istiyor. Geçmiş hayatımda nasıl oldu da böyle bir beceriksiz için bir ömür harcadım? Gerçekten kör olmuşum. Yunyan, neden başını sallıyorsun? Bu tavrından hiç hoşlanmıyorum. Kocan güneş yutan yılan olsa ne olur? Benim kocam. Hemen yaratıklar tanrısı kralı olacak. Kökeni asil olsa bile. Statüsü yoksa yine de olmaz. Chenyu'nun yaratıklar tanrısı kralı olacağına emin misin? Neden olmasın? Kocamın büyük bir başarısı var. Demiştim ki o beyaz kaplan otunu sadece kendin kullanmalısın. Ama sen onu alıp kocanı memnun etmek için koştun. Neyse bekleyip görelim. Az önceki sözlerini anladım. Yani demek istiyorsun ki, bu beyaz kaplan otunu aslında sen buldun. Bu beyaz kaplan otunu onun bulduğu doğru ama o bana hediye etti. Kocam sizin gizli bir hastalığınız olduğunu bildiği için hemen beyaz kaplanı sildi. Bu ahmak ne kadar çok konuşursa o kadar çok hata yapar. Ben şeytan tanrılar kralı olduğumda, seni paramparça edeceğim. Şeytan efendim, bu beyaz kaplan otu. Benim bizzat sisin ormanından almadığım bir şey olsa da. Bu fikir gerçekten benim aklımdan çıktı. Bu küçük ayrıntılara takılmayın, sadece. Benim size olan içten bağlılığıma odaklanın. Uzun lafın kısası. Sonunda her şey size bağlı. Şeytan efendim her şeyi görüyor, bu başarıyı. Sakın bu alçak kadına kaptırmayın. Tamam anladım. Şeytan efendim, lütfen emri verin. Kocam büyük bir başarı elde etti. Şeytan tanrılar kralı olmasında. Bir sorun yok, değil mi? Ablacığım, yeniden doğmuş olsam da yine boşuna yaşadım. Her gün sadece o iğrenç yılanla sevişiyorsun. Ben ise erdemli ve sadık bir eş olarak kocamın geleceğini planlıyorum. Bu taç giyme töreninden sonra o sadece beni sevecek, sen ise... O zaman görelim. Şeytan efendim, ben ne zaman şeytan tanrılar kralı olabilirim? Ölü bir insan şeytan tanrılar kralı olamaz. Ölü insan. Şeytan efendim, ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Diyorum ki, sen yakında, ölü bir insan olacaksın. Şeytan efendim, ben ne suç işledim ki böyle cezalandırıyorsunuz? Kabul etmiyorum. Şeytan efendim, kocam sizin yaranızı iyileştirmek için var gücüyle çalıştı. Şimdi siz iyiliğe kötülükle karşılık veriyorsunuz. Kimse buna razı olmaz. 3 alemde sizin adaletsiz olduğunuzu söyleyecek. Ahmak. Şeytan efendimize karşı bu kadar saygısızca konuşmaya nasıl cüret edersin? Siz, bana rol yapmayın, acınacak halde de görünmeyin. Ben, iyiliğin karşılığını mutlaka öderim. Siz, bana rol yapmayın, acınacak halde de görünmeyin. Ben, iyiliğin karşılığını öder, intikamımı da alırım. Ama siz bana iyiliğe kötülükle karşılık verdiniz. Peki, ben sizi açıkça öldüreyim. Chenyu, biliyor musun? Bu beyaz kaplan otu doğası gereği soğuktur. Ama sis ormanında 1000 yıl bekledi. Özelliği çoktan değişti. 3 kez buharlaştırılıp 3 kez mayalanması. Gerekir ki eski özelliğine kavuşsun. Benim ise sıcak zehirden mustaribim, nötralize etmek için aşırı soğuk bir şeye ihtiyacım var. Sen bana sıcak özellikteki beyaz kaplan otunu getirdin, sıcağa ekledin. Bu vücudum için şüphesiz zehir niteliğindedir. Bana zehir sundun, hayatını alacağım. İşte intikam budur. Yüce Yaratık Efendim, küçük ejderhamın hiçbir bilgisi yok. O, Yüce Yaratık Efendim, hep bu alçak kadın. Beyaz kaplan otunu size sunmamı söyledi, sizi zehirlememi o istedi. Yüce Yaratık Efendim, yani tüm bunları karınız mı yaptı diyorsunuz? Evet, hep bu alçak kadın beni yanılttı. Alçak, orsuz, aptal, kan bağıyla birleştiğimizden beri. Hiçbir iyi şey olmadı. Hemen öl. Yüce Yaratık Efendim, size kötülük planlayan kişi cezasını buldu. Katil cezalandırıldı mı? Yüce Yaratık Efendim, ne demek istiyorsunuz? Küçük ejderham anlamıyor. Az önce başarılarını sayarken karından tek kelime etmedin. O da seni övmeye devam etti. Ama suçu atma zamanı gelince
Tüm kabahati bir kadının üstüne attın. Ejderha ırkı senin gibi tiplerden mi oluşuyor? Yüce yaratık efendim. Küçük ejderham size sadakatle bağlıdır. Yeter. Senin gibiler. Bu dünyada varlığı bir beladır. Bugün ben, insanlar adına seni ortadan kaldıracağım. Yüce yaratık efendim. Bu bela sayısız kötülük yaptı, bugün onu yok etmek. Bir hayır işi sayılır. Yüce yaratık her şeyi görür. Güneşi yutan yılan gibi bu kadar asil bir varlık varken, yaratıkların kralını seçmeye ne gerek var? Çok merak ediyorum. Yüce yaratık makamını ne zaman devralacaksın? Ne yazık ki Ning'in büyük bir amacı yok. Bu hayatta sadece karımla birlikte olmak istiyorum. Lotus perdelerinin sıcaklığında bahar gecesini geçirmek. Herkesin bir amacı vardır. Bu da iyi. Ben gidiyorum. Ablacığım, çok pişmanım. İki hayatımda da seninle erkekler yüzünden mücadele ettim. Ama kız kardeşliğimizi unuttum. Sen hep değerini ancak bir erkeğe dayanarak bulabileceğini sandın. Ama bir kadın yalnız başına da parlak bir hayat sürebilir. Bu hayatta o Chenyu ile ilişkine girmeseydin, bu ölüm sonla karşılaşmazdın. Ablacığım, beni affet. Bu insanlar dünyasına bir daha gelmek istemiyorum. Seni affetmeyeceğim. Hoşgörülü olmam aptal olduğum anlamına gelmez. Yeniden hayata dönmek. Tanrı'nın bize lütfuydu ama sen bunu takdir etmedin. Bundan sonraki tüm hayatlarımızda bir daha asla karşılaşmayacağız. Ve bir daha kız kardeş olmayacağız. Ama ben seninle tüm hayatlarımızda bir ömür boyu birlikte olmak istiyorum. Yunyang, kocasıyla tüm hayatlar boyu. Ebedi karı koca olmak ister.